Dünyada 1,5 milyar Müslüman yaşıyor. Büyük bir çoğunluğunun acıyla birlikte mutluluğu, hüzünle birlikte kardeşliği, öfkeyle birlikte umudu da tatmayı öğrenmesi gereken 1,5 milyar insan. Sınırları başkaları tarafından çizilen, gündemleri ve hedefleri başkaları tarafından belirlenen 1,5 milyar insan. 1,5 milyar Müslüman kardeşimiz. Peki bugün dünyada genç nüfus oranının en yüksek olduğu İslam topraklarında nelerle uğraşılıyor? İç savaşlar, darbeler, sivil katliamları, mezhep çatışmaları, kamplaşmalar, bölünme. Herkesin kendi hakkını kendisinin savunduğu, sorumluluklarını kendisinin üstlendiği, paylaşımın kendi içinde yapıldığı bir küresel sistemde barış, huzur ve adaletin tesisi için bir arada olmaktan başka yol olmadığına inanıyoruz. Dünyada en çok gencin yaşadığı bu topraklarda gençlerin altında toplandığı ortak bir çatının olmaması bize yarınlar adına hiç de iyi şeyler düşündürmüyor. Fakat çaresiz değiliz. Umutsuz asla değiliz. Çünkü bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar diyerek yola çıktı. Huzurlu bir geleceğe, birliğe inananlar, bunun için çalışanlar var. Genç İDSB var. İmanımız gibi her gün tazelenen enerjimiz var. Gönül coğrafyamızda bizimle birlikte aynı hayali taşıyan binlerce kardeşimiz var. Gerçekleştirdiğimiz uluslararası öğrenci buluşmalarında, İslam dünyası akademilerinde, konferanslarda, yazdığımız makale ve raporlarda, gittiğimiz ülkelerde, iletişim kurduğumuz kurum ve kuruluşlarda hep ittihat tohumları ekmek niyetinde olan gençlerle bir arada oluyoruz. 60'tan fazla ülkede gösterdiğimiz faaliyetlerle bunun uzak bir hayal değil, mümkün ve müstakbel olduğunu herkese ilan ediyoruz. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Gençlik Kurulu. 6 kıta, 63 ülke, 312 üye, bir millet. Uluslararası Gençlik Buluşmaları. Her yıl farklı bir ülkede düzenlediğimiz uluslararası gençlik buluşmalarıyla onlarca ülkedeki genç Müslüman STK temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getiriyoruz. İDSB Gençlik Konseyi, gençler arasında uluslararası koordinasyonun gerekli görülmesi üzerine İstanbul merkezli kurulan ve çalışmalarına 2016 yılı itibariyle 5 ülkeyle başlayan İDSB Gençlik Konseyi'nde farklı coğrafyalardan genç liderlerle aynı hedefe yürümek gayesiyle bir araya geldiğimiz bir yapı kurduk ve bu yapıyı İslam dünyasının her köşesinden temsilcilerle genişletiyoruz. İslam Dünyası Akademisi, İslam dünyasının bugünkü meselelerinin öncü düşünürlerimizin tahlilleriyle ve ümmet coğrafyasının farklı yerlerinden gençlerin iletişimiyle idrak edilmeye çalışıldığı bir eğitim programını eş zamanlı olarak Türkiye, Arnavutluk ve Malezya'da gerçekleştiriyoruz. Ülke Masaları, dünyayı yeniden yorumluyoruz şiarıyla çıktığımız bu yolda dünyanın çeşitli ülkeleriyle ilgili makale, analiz ve raporlar yayınlıyoruz. Uluslararası öğrencilerle akademik buluşmalar. İslam dünyasının farklı coğrafyalarından ülkemize gelen, kendini yetiştirmiş ve akademik bir alanda uzmanlık yapan gençlerle buluşuyoruz. Çalışmalarında samimiyet ve gayreti öne çıkaran genç İDSB, genç ve dinamik kadrosuyla İslam coğrafyası başta olmak üzere yerkürenin tamamını çalışma alanı, insanlığın tümünü hedef kitlesi olarak görerek İslam aleminin birliğine olan inancıyla yaratılanın iyiliğe ve güzelliğe yönlendirilmesi ve gençlerin sağlıklı iletişimi hedefiyle gayret bizden, tevfik Allah'tandır düsturuyla yoluna devam etmektedir.
Ya Rabbi, maksadımız sensin ve senin rızanı talep ediyoruz. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Gençlik Kurulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sayın protokol üyeleri, saygıdeğer konuşmacılar ve değerli katılımcılar, geçmişin izinde geleceğin peşinde Doğu Türkistan davamız temalı uluslararası gençlik buluşmamıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Genç İLSB olarak bu yıl 15.sini düzenlediğimiz uluslararası gençlik buluşmamızda tema adından da anlaşılacağı üzere kıymetli konuşmacılarımızla birlikte İslam dünyasının kanayan yarası Doğu Türkistan'ı konuşacağız. Müsaadenizle daha önceki gençlik buluşmalarımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. İlki 2008 yılında gerçekleşen uluslararası gençlik buluşmalarında şimdiye kadar 50'yi aşkın ülkeden 2000'in üzerinde katılımcı kardeşlerimizle tanışma, hasbihal etme ve İslam dünyasının karşılaştığı güncel sorunların çözümü için
birlikte kafa yorma imkanı bulmuştuk. Fiziki olarak bir arada bulunduğumuz bu programlar Endonezya, Sudan, Fas, Arnavutluk, Kıbrıs, Pakistan, Malezya ve Türkiye'de gerçekleşmişti. Bu yıl malumunuz Covid-19 pandemisi nedeniyle fiziki olarak bir arada olamadığımız bu buluşmamızı çevrim içi platformlarda gerçekleştiriyoruz. Programımız Genç İDSB ve Doğu Türkistan Yeni Nesil Gençlik Hareketi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor. Program sonrasında forumumuz YouTube hesaplarından tekrardan izlenebilecek ve kitapçık haline getirilerek okuyucularımızla paylaşılacaktır. Programımız protokol üyelerimizin açılış ve selamlama konuşmalarıyla başlayacak ve sonrasında birer saatlik periyotlarla 3 adet oturum gerçekleştirilecektir. Her bir oturumda 3 adet webinar bulunmaktadır. Akademik forumumuzun ardından Genç İDSB Instagram hesabı üzerinden sosyal aktivitelerimiz başlayacaktır. Saat 21.30'da canlı olarak Doğu Türkistan ezgi ve ilahileri dinletisi gerçekleştirilecek ve yarın saat 19'da yine Genç İDSB Instagram adresinde bugünkü forumla ilgili ödüllü bir bilgi yarışmamız gerçekleştirilecektir. Programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Bütün konuşmacı ve katılımcılara bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyoruz. Şimdi açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere sözü İslam Dünyası STK'ları Birliği Genel Sekreteri Avukat Sayın Ali Kurt Beyefendi'ye devrediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 15. Uluslararası Gençlik Buluşması'na İslam dünyasının değişik bölgelerine temsilen iştirak eden tüm kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Hayırlı, bereketli toplantılar diliyorum bizi izleyen tüm kardeşlerimizle beraber. Gençlik demek, heyecan demek, gayret demek. Adı üstünde delikanlı deriz biz. Kan bile bir başka akar damarlarda. Gençlik demek, gelecek demek ve güven ve istikbale bakmak demek. Bu yüzdendir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dahi bana gençliğin yardımı lütfedildi. Size hayırlı gençler tavsiye ediyorum. Çünkü onların kalbi daha incedir. Allah beni doğrulukla ve müsamahayla gönderdi. Bana gençler yanaştı, ihtiyarlar muhalefet etti buyurmuştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha 20 yaşlarında Kureyş'ten yaşlı insanların oluşturduğu Hilfül Fudul Cemiyeti'nin en genç üyesiydi. Hep isimlerini işittiğimiz ve muhtemelen her birini belli bir yaşın üstünde yetişkin birer kişi olarak tasavvur ettiğimiz sahabe-i güziyenin çoğu genç insanlardı. Necaşi'nin huzurunda bugün bile hayranlıkla okuduğumuz, dinlediğimiz o muhteşem hutbeyi irad eden Cafer İbni Ebi Talip 22 yaşındaydı. Hazreti Peygamber Mute Savaşı'nda komutan olan babası Zeyd İbni Harise'nin şehadetine şahit olmuş Üsame bin Zeyd'i bu kez Suriye ordusuna kumandan olarak tayin ettiğinde Üsame henüz 18 yaşındaydı. Hani İbni Ebihi derler ya, babasının oğlu, kumandan oğlu kumandan. Düşünebiliyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu gencecik orgenerali o 40.000 kişilik orduya başkomutan olarak tayin ettiğinde aynı ordunun içinde Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer gibi seçkin sahabeler vardı. Ey Üsame dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Şam'a git, babanın şehit edildiği bölgeye ulaş, giderken hızlı git, haberin bile önüne geç ve üzerlerine şimşek gibi saldır. Ordu sefere çıkmadan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Dar-ı Beka'ya irtihal buyurup Hazreti Ebubekir Efendimiz halife olunca Hazreti Ömer'in yanında kalması için Üsame'den izin istemişti. 18 yaşındaki Üsame'den. Ne kadar latiftir ki Hazreti Ömer daha sonra halife olduğunda Üsame'ye hep komutanım diye hitap ediyordu. Bugün İslam dünyası
Üsame emsali genç komutanlara muhtaç. Fatih'in, Yavuz'un çocukları, Tarık bin Ziyad'ın, Selahaddin Eyyubilerin mirasçıları bir millet değil, bir ümmet sizi bekliyor. Doğrudur. Bugün Doğu Türkistan gibi İslam dünyası olarak önümüzde çok sorunumuz var. Ama bizler bu sorunlara gençlerimizin nasıl baktığını, nasıl yaklaştığını, çözüm için ne düşündüklerini, ne önerdiklerini önemsiyor ve geleceğe ümitle bakıyoruz. Dinlerken bile tahammül etmenin imkansız olduğu zulümler, Doğu Türkistan toplama kamplarında Uygur kardeşlerimize ricalen, nisaen reva görülüyor. Yakınlarının akıbetini bile öğrenemeyen kardeşlerimiz, 21. yüzyılda tüm dünyanın gözü önünde maalesef acımasız bir soykırım ve asimilasyona tabi tutuluyor. Dua ediyoruz ki mavi bayrak ve al bayrak tüm İslam dünyası ile birlikte el ele yakın bir zamanda inşallah bütün mazlum coğrafyalarda yeniden özgürce dalgalanacak ve bu emsal zulümler inşallah sona erecektir. İslam dünyasının bugün en fazla ihtiyaç duyduğu şey ittihat ruhudur. Birlik ve beraberliktir. Bu ruh globalleşen her türlü tehdit ve meydan okumalarla karşı karşıya olduğumuz bu zamanda ezilmeden, komplekse kapılmadan güçlü olarak ayakta kalmanın, söz söyleyebilmenin ve eylem koymanın adıdır. İnşallah Doğu Türkistan'da böyle bir ittihadın neticesinde oradaki kardeşlerimiz kendi özgürlüklerine, hak ettikleri hürriyetlerine kavuşacaklar. Ben bu çerçevede gerçekten samimane çalışmalar yapan Doğu Türkistanlı kardeşlerimize, özellikle Hidayet Bey kardeşim ve ekibine ve emsali diğer kardeşlerimize, bu vesileyle samimi bir gayretle çalışan genç İDSV ekibimize ve İslam dünyasının hemen her tarafından bu çalışmalara destek veren, davaya sahip çıkan siz değerli kardeşlerimize şükranlarımı sunuyor. Tüm gençlerimizi bu kutlu yürüyüşe katılmaya davet ediyor ve hepinize başarılı, bereketli bir gençlik buluşması diliyorum. Allah'a emanet olunuz inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Ve aleykümselam. Hitaplarınız için çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak için bir diğer protokol üyemiz Doğu Türkistan STK'lar Birliği ve Doğu Türkistan Maarif Derneği Başkanı Sayın Hidayet Oğuzhan Beyefendi'ye sözü devrediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli muhterem hocamız Ali Kurt Bey, teşekkür ederim. Genç İDSB başkanımız ve ekibine de minnettarlığımı bildiririm. Böyle bir güzel, bir mübarek Ramazan'da böyle bir güzel buluşmayı tertip etmenizden dolayı tekrar teşekkür ve minnettarlığımı bildiririm. Değerli hazırın dinleyen genç kardeşlerimiz, bugün burada keşke fiziki olarak birbirimizi görerek, hissederek, kalplerimizi birbirimize, hislerimizi paylaşarak bir ortamda olmayı çok arzu ederdim. Yine de bu Çin virüsünün insanlık dünyasına verdiği bu zarardan dolayı bu şekilde fiziki ortamda bu faaliyet ve etkinliklerimizin çok kısıtlandığını kabul ediyoruz. Bu acıyla, ızdırapla bu günlerimizi geçiriyoruz. İnşallah bu mübarek Ramazan'ın hakkı hürmetine bütün İslam alemi ve insanlık bu hastalıktan kurtulur. Eski günlerimizde mücadelemizi daha şevkle, daha böyle gayretle sokaklarda, iş yerlerimizde birbirimizle buluşarak daha etkili bir faaliyetleri yapmayı umuyoruz. Ondan sonra zaten gençlerle alakalı muhterem hocamız çok güzel
ifadelerle özetlediler. Ancak şunu söyleyeyim, gerçekten bu dava gençlere her zaman emanet olmuştur. Onlar bizim bu davada bizim dayanağımızdır. Biz de özellikle Doğu Türkistan davasını Türkiye'de başladığımızda, Türkiye'de bu Doğu Türkistan Marif Cemiyeti'nin kuruluşundan itibaren bu yola çıktığımızda gençtik yani. Şimdi sakallarımız ağardı, saçlarımız da keza. Şimdi bu yola çıktığımız zaman Allah razı olsun Ali Kurt hocamız ve ekibi bizim elimizi tuttu. Bizim de ekibimiz hem gençti. Bugün 19 sene sonra Doğu Türkistan Marif Hareketi bu gençleri şu an ortalı yaşlara geldiğimizde tabii ki kazanımlarımız da çok oldu. Tabii ki bizim davamız kolay bir dava değil, Doğu Türkistan davası. Her açıdan çok zorluklarımız var. Buna rağmen bu kadar sıkıntı ve zor şartlar içerisinde bu hareket, bu gençlik bugüne geldiğinde yeni bir gençliği doğurdu. Doğu Türkistan davasında da kendi ruhunu, dava ahlakını, fikrini, vizyonunu, milli ve dini değerlerimizi davanın kalbine nakşettirdi. Hem düşmanımız olan cephe olsun veya ki bizim halkımız ve ümmetin nezdinde de bu hareket kendi ağırlığını ve tesirini ortaya koydu. Elhamdülillah bugün Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi olarak gençlerimiz bu meşaleyi, bu kutsal emaneti almak için hazır bulunuyorlar ve çok kısa zaman geçirmelerine rağmen bu cemiyetin kuruluşu itibariyle diyorum çok iyi çalışmalara imza attılar. Doğu Türkistan davasında gençlere örnek olabilecek şekilde ahlaklı, dirayetli, güçlü, böyle maneviyetle zinnetlenmiş bir gençlik şu an ortada. Bizi gururlandırıyor. Bunun hepsi tabii ki İDSB'ye, Sayın Muhterem Hocamız Ali Kurt Bey'e minnettarlığımız var. Çünkü bizi de hocamız yetiştirmiş oldu. Hem yerelde Doğu Türkistan davasının İslami gönül teşekkürler STK'lar arasında olsun, toplumda olsun, resmiyette olsun veya İslam ümmetinin geniş sahasında da bizi elimizden tuttular ve bugüne kadar taşıdılar. Onun için tekrar minnettarlığımı bildiririm. Ayrıca bu vesileyle Doğu Türkistan meselesini çok hafiften dokunarak sözümü bitirmek istiyorum. Hepinize malum Doğu Türkistan 71 senelik bir esaret sürecini geçirdi ve devam ediyor. Bu 71 sene içerisinde Çin Doğu Türkistan halkını sistematik bir şekilde yok etmek, Çinlileştirmek, asimile etmek, yozlaştırmak, mankurtlaştırmak için elinden gelen bütün vesileyi, bütün imkanını seferber etti ve bugüne kadar bu zulmü sistematik bir şekilde çok yönlü yaptı. Alimlerimizi katletti, dinimizi yerle bir etti, inanç ve düşünce özgürlüğümüzü kısıtladı, milli ve dini İslami kimliğimizi, hüviyetimizi de elimizden almaya çalıştı. Çok ciddi baskılar oluştu. Hür dünyada bir insanın normalde sizlerin şu an Türkiye'de Allah'a şükürler olsun çok özgür iradenizle hem içtimai hem toplumsal, ailevi ve bir insan olarak yapmak istediğiniz her şeyi kendi iradenizce yapabilirken, böyle bir hür ortamda her şey yapabiliyorken Doğu Türkistan'da bunların hiçbiri, en ufak bir noktası bile orada yaşanmıyor ve bu haklardan tamamen mahrum edilmiş bir işgal toprağıdır. Bunun için son bu 4-5 sene içerisinde Doğu Türkistan'daki bu zulüm 71 senelik esaret ve zulmün 1000 kata ulaşmış bir vaziyette, daha da arttı. 35 ve 40 milyon arasındaki bu Müslüman topluluk şu an her açıdan toplu bir soykırıma tabi tutulmaktadır. Yaklaşık 8 milyondan fazla insan toplama kamplarında hem onları dinsizleştirmek,
milli ve dini kimliğinden arındırarak onların her türlü beyin yıkama, mankurtlaştırma politikalarının deneylik yapıldığı bir laboratuvar, adeta bir laboratuvara dönüşmüş bir vaziyette bir zulüm ediliyor ve aynı zamanda köle işçilik, milyonlarca insan köle işçiliğe tabi tutulmuş, adeta köle pazarına dönüşmüştür. Bu vesileyle de zaten birçok ülke Çin'in Doğu Türkistan'daki bu köle işçiliği neticesinde yapılan üretimi de yasakladı ve embargolar konuldu ve onun dışında Doğu Türkistan halkı manevi açıdan, kültürel açıdan olsun her yönden tamamen şu an dünyadan, İslam aleminden tecrit edilerek dini yaşam, milli örf, adet, kültür, medeniyet, kılık, kıyafet gibi her türlü haklardan tamamen arındırılmış bir vaziyette, mankurtlaştırılmış, Çinileştirilmiş bir vaziyette bu 4-5 senelik eziyete müptela olmaktadır. Şu an İslam dünyasının, özellikle İslam dünyasının Doğu Türkistan'daki bu geniş, çok kapsamlı soykırım icraatlarına karşı suskun kalmaları, Doğu Çin'e bu konuda imani ve İslami veya kardeşlik bağı açısından oradaki mesuliyetini yerinde ifa etmediklerinden dolayı Çin daha da cesaretlenerek Doğu Türkistan halkını şu an büyük bir katlama maruz bırakmaktadır. Onun için İDSB çok önemli bir teşkilattır bizim için. İslam İşbirliği Teşkilatı kendi görevini yerine getirmediği gibi şimdi bu İDSB'nin de İslam dünyasındaki yerini biliyoruz. Toplumlar içerisinde, sivil halk içerisinde, sivil teşkilatlar içerisinde bizim için İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan daha önemli bir teşkilat olduğu inancındayız. İnşallah bu platformda, bu zeminde Doğu Türkistan meselesinin şu an dünya gündemine oturduğu, uluslararası gündemdeki yerini bulmaya aday olarak girdiği böyle bir süreçte teşkilatımızın da İslam İşbirliği, bu İDSB teşkilatımızın da inşallah bu pandemi sürecinin hafiflemesine takiben daha fazla etkinlik oluşturmak için Türkiye ve İslam aleminde geniş bir faaliyet düzenleme konusunda bir maruzatımız, istirhamimiz olacak. Daha önce zaten muhterem hocamızla uluslararası çapta Doğu Türkistan sempozyumu yapma konusunda fikirleşmiş idik. Ancak bu pandemi süreci nedeniyle bu ertelenmiş oldu. İnşallah umarım bu sosyal medyada da bu Çin virüsünün hafiflemesini beklemeden sosyal medyada çok ciddi bir etkinlik yapılmasını arzu ediyoruz inşallah. Gençlerimizle, İDSB ile ve İslam İDSB teşkilatımızla da tabii ki Doğu Türkistan teşkilatlarının hepsi bu konuda ciddi gayret içerisindedir. İnşallah en kısa zamanda planlı bir şekilde sosyal medya aracılığıyla da çok ciddi faaliyetler yapmayı arzu ediyoruz. İnşallah programın yani tabii ki takip edeceğiz, beraber olacağız. Bize düşen ne varsa Doğu Türkistan davasını anlatmak için özür dilerim, zaman çok kısa olduğu için ben geniş Doğu Türkistan'ı anlatamayacağım. Ama sadece ben açılış konuşmasında bir değinip geçeyim dedim. Eğer zamanınızda çok aldıysam hepinizden özür dilerim. İnşallah fırsat olursa ben daha fazla anlatmak isterim. Allah razı olsun. Evet, kıymetli hitaplarınız için çok teşekkürler Sayın Başkanım. Ve son olarak şimdi selamlama konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Genç İDSB Genel Başkanı Sayın Serdar Bayram Beyefendi'ye sözü devrediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Gençlik Kurulu olarak Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi ile birlikte düzenlediğimiz 15. Uluslararası Gençlik Buluşmamıza hepiniz hoş geldiniz. Ben kardeşiniz Serdar. Bugün sizlerle birlikte burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu buluşmamızı malumunuz koronavirüs şartları sebebiyle
online tertip ediyoruz. Rabbim inşallah tez zamanda bu musibeti de kaldırır. Yüz yüze daha yakın bir şekilde sizlerle görüşmek nasip olur. 15. Uluslararası Gençlik Buluşmamız geçmişin izinde, geleceğin peşinde. Doğu Türkistan davamız üzerine tertip ettik. Eğleneceğiz inşallah ilerleyen webinarlarla. Doğu Türkistan davamızın bizim için ne ifade ettiğini ve ne ifade etmesi gerektiğini konuşacağımız bir program olacak. Şimdi canlı yayında izlediğiniz bu akademik forum ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edeceğiniz diğer etkinliklerimizle programımız inşallah sona erecek. Şamil kardeşimin de izah ettiği gibi program akışımızı bu şekilde takip edebilirsiniz. Konuşmamızın hemen ardından sayın hocalarımızın webinarları başlayacak ve inşallah iftar sonrasında da sizlere güzel bir ezgi dinletisinde bulunacağız. Genç İDSB ekibi, biraz bundan bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Genç İDSB ekibi gönülleriyle birlikte aktif olarak dünyanın dört bir köşesinde uluslararası programlarını sürdürmektedir. Ümmet gençliği için kapasite geliştirme eğitimlerinden, ülke bölge uzmanlığı eğitimlerine, bölgesel ve uluslararası STK buluşmalarından sosyo-kültürel etkinliklere kadar birçok faaliyeti kapsamaktadır Genç İDSB çalışmalarımız. Elbette ki malum süreçten dolayı birçok çalışmamıza online olarak devam ediyoruz. Ancak şunu da temenni ediyoruz. Biliyoruz ki sivil toplum çalışmaları, diğer bir adıyla vakıf çalışmaları yüz yüze fiziki ortamda çok daha verimli olmaktadır. İnşallah en yakın zamanda fiziki de buluşmak nasip olur. Bir iki cümleyle devam edip sonra da sıramı sağmak istiyorum müsaadenizle. Genç İDSB olarak bizler yalnızca İDSB üyelerinin bulunduğu ülkelerde değil, ümmet gençliğinin bir parçası olan her bir kardeşimizle bir arada olma gayretindeyiz. Latin Amerika'dan Avustralya'ya, Uzak Doğu Asya'dan kıta Avrupa'sına, Afrika'dan Kuzey ve Orta Amerika'ya, Balkanlardan Orta Doğu'ya, Orta Asya'dan Hindi-Pak bölgesine ve elbette Türkiye'ye, özetle Müslümanların olduğu her coğrafyaya yetişmeye gayret ediyoruz. Nacizane bunun için de çalışıyoruz. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin biz ümmetine miras bıraktığı Müslümanlar arasındaki vahdeti sağlamak ve birlikteliği korumak için üzerimize düşen her vazifeyi yapmak durumundayız. Efendimiz ümmetinin çokluğu ve bir oluşuyla övündüğü gibi bunu bize bir emir olarak da aksettirmiştir. İnşallah Rabbim Efendimizin bu sünnetini, bu mirasını yerine getirmeyi nasip etsin bizlere. Buluşmamızın istifade edebileceğiniz ve günün sonunda Doğu Türkistan davamızı çok daha şuurlu bir şekilde hissedeceğiniz bir program olmasını diliyor. Allah'a emanet ediyorum cümlenizi ve kalın sağlıcakla diyorum. İnşallah programın son kısmında da tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş geldiniz. Welcome. Selametle tank. Ehlen ve sehlen. Başkanım, hitaplarınız için çok teşekkürler. Böylelikle selamlama bölümümüzü geçerek forumumuzun ilk oturumuna başlamış bulunuyoruz. Oturumumuzda daha önce bahsettiğim üzere 3 adet webinar bulunuyor. İlk webinarımızda kıymetli hocamızla birlikte Doğu Türkistan'ın dünü ve bugününü konuşacağız. İkinci webinarımızda İslam dünyası ve Doğu Türkistan sorununu ayrıntılı olarak ele alacağız. Ve oturumumuzun son webinarında iki Türkistan arasında Doğu Türkistan ve Türk dünyası başlıklı konuşmayı değerli hocamızdan dinleyeceğiz. Konuşma sonunda vaktimiz kalırsa dinleyenlerimizin sorularını da not edeceğiz ve hocalarımıza soracağız. Bu nedenle eğer sorularınız varsa yorum kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet, ilk konuşmacımızla birlikte başlayabiliriz. Dünya Uygur Kongresi Başkan Yardımcısı ve Uygur Araştırma Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Sayın Erkin Ekrem hocamızdan Doğu Türkistan'ın dünü ve bugünü isimli konuşmalarını dinleyeceğiz. Buyurun Sayın Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esselamun Aleyküm. Ettiğimiz dua ve yaptığımız ibadetler Allah kabul etsin. Şimdi Doğu Türkistan dediğim zaman da mutlaka bir batısı olacak diye hemen bunu tespit edebiliriz, yani anlayabiliriz. Yani bu 19. yüzyılın ortalarından itibaren bu isim ortaya çıkmaya başladı. Bunun sebebi de Çarlık Rusya'nın Türkistan'ın batı kısmını işgal etmesi ve Türkistan'ın doğu kısmını Çin
Mançur İmparatorluğu işgal etmesiyle birlikte ortaya çıkmış olan bir coğrafyası. Yani Doğu Türkistan, Batı Türkistan ya da Çin Türkistan, Rus Türkistan şeklinde ifade ediliyordu. Ancak 1933 ve 1944'te Doğu Türkistan'da 2 defa Cumhuriyet ilan edilmesiyle birlikte Doğu Türkistan ismine, yani coğrafya adına bir siyasi anlamda yüklenmiş olacak. Bu nedenle bugüne kadar Çin hükümeti bu Doğu Türkistan ismini kabul etmemenin sebebi demin dediğim coğrafyadan çok siyasi manası olmasıdır. Doğu Türkistan dediğimiz bu bölge 3 dağdan oluşuyor. Kuzeyde Altay Dağı, ortada Tanrı Dağı ve güneyde Kunlun Dağı'dır. Güneydeki Kunlun Dağı'nın uzantısı, yani güneydoğuya uzantısı Tibet dağlarına uzanır ve Everest zirvesini oluşturan o dağın silsilesidir. Bağlantılı. Batı kısmında Pamir Dağı var. Tanrı Dağı ikiye bölmüş, dolayısıyla iki çeşit iklim söz konusu. Kuzey tarafı daha nispeten soğuk, daha nemli, yağmur yağma miktarı daha fazladır, güneyde biraz azdır. Bu milyonlarca yıl öncesi Doğu Türkistan Asya kıtasının deniz kıyısındaydı. Bugün dediğimiz Hindi kıtasının Asya kıtasına gelmesi ve sıkıştırmasıyla Doğu Türkistan bir iç kıtaya dönüşmüş vaziyette. Bu anlamda coğrafya anlamda bu şekilde, ama demin dediğim bu sıkıştırmasından dolayı dağların Doğu Türkistan'da çok zengin yeraltı maden, doğalgaz, bu petrol, altın, kömür gibi bu tür madenler çoktur. Çin'de 170 kaç tane bu nadir madenler var. 134'ü Doğu Türkistan'da. Doğu Türkistan'ın petrol ve doğalgazı Çin pazarında tüketenin %33'ünü oluşturuyor. Eğer de Çin'de dünyanın en çok petrol tüketen ve en kalabalık bir ülke olduğunu dikkate alırsak, Doğu Türkistan'daki bu zenginlikler Çin pazarına ne kadar fazla temin edebildiğini anlatır. Doğu Türkistan'da bu petrol, doğalgaz dışında kömür var. Kömür de Çin'in üretiminin %40'ını oluşturmaktadır. Pamuk üretimi de var. Pamuk üretimi Çin'in %85'i oluşturuyor. Dünyanın %18-19'unu oluşturuyor. Bu zenginlikler tabii bir Çin'in bu bölgeye işgal etme ya da bu bölgeye hakim olma ve uzun süreli tutmasına bir sebep olur, ama bunun başka sebepleri de var. Tarihi anlamda baktığımız zaman da Çin'in milattan önce 100. yılda yazılmış olan bir tarih eserinde, Şiji adlı tarih eserinde Doğu Türkistan'ın Hunların, yani Doğu Türkistanlıların atası olan Hunların toprağı olduğunu, Çinliler sonradan buraya işgal etmeye çalıştığını Çin kaynaklarında yazar. Ve Doğu Türkistan Hunlar döneminde Çinlilerle Hunlar arasında Doğu Türkistan'ı ele geçirmeye çalışmış. Uzun süreli İpek yolunun bu noktalı bir yere ele geçirmeye çalışmıştı. Mesela Göktürk ve Tan sülalesi de buraya geçirmeye çalışmıştı. Kubilay'ın Moğol döneminde tabii ki Çağatay Hanlığı'na bağlı olan bir yerdir. En son bu Mançur İmparatorluğu 1758-59'da Doğu Türkistan'ı tekrar işgal etmesiyle birlikte burası yine Rusya, İngiltere dönemindeki Britanya, bunların arasında arada bir Osmanlı da ilgilenmek istemişti, ama Osmanlı'nın da zayıf düştüğü bir döneminde denk geliyor. Yani dönemindeki büyük güçler 19. yüzyılda yine Doğu Türkistan üzerinde mücadele etmeye çalışıyor.
Doğu Türkistan Çin için önemli bir yer. Çünkü kuzeye ve güneye çıkamadığına göre doğu ve batı iki yönden çıkıyor. Batı da mutlaka Doğu Türkistan üzerinden çıkmak zorunda. Doğu zaten deniz üzerine çıkıyor. O nedenle Çin'in geleceğine her siyasi, ekonomi, güvenlik, ticaret, enerji, güvenlikler açısından Doğu Türkistan'ın belirleyici bir özelliği var. Bu nedenle Çin için önemli olan, stratejik önemli olan bir bölge doğal olarak Çin'in rakibi içinde de önemli oluyor. Bu nedenle burada bir sorun olduğu zaman da tarihte biraz kısaca değindiğim gibi döneminin en büyük güçler Doğu Türkistan ile uğraştığını görüyoruz. Evet, Doğu Türkistan gerçi dağlarla sarılmış olan bir bölge olmasına rağmen ticaret tarihten dolayı, yani İpek yolunun dönüm noktasında olduğu için ticaret konusunda çok ilerideydi. Yani 15. 16. yüzyılda İpek yolunun çöküşüne kadar bu bölgenin en kültürel bakımında zengin olduğunu, medeniyet bakımında yüksek olduğunu biliyoruz. Evet, dolayısıyla Doğu Türkistan'ın tarihi, kültürü, dini, ırkı ve örf adetler hepsi Orta Asya, diğer Batı Türkistan ile bir bütündür. Sadece siyasi yönetim sadece Pekin'e bağlıdır. Yani Doğu Türkistan'da bir sorun çıktığı zaman da Orta Asya dediğimiz Batı Türkistan'ı etkilediği gibi Batı Türkistan'da bir olay çıktığı zaman da Doğu Türkistan'da da etkilemektedir. Bu nedenle 1930'larda bu işin Doğu Türkistan üzerinde çok oyunlar oynandı. Yani İngiltere var, Sovyetler var, Japonya var. 1930'larda Japonya dünyanın en güçlü devletlerden biridir. Çin var. Bu güçlerin buradaki mücadele özellikle Sovyetlerin fazla ilgilenmesinin sebebi de demin dediğim gibi Doğu Türkistan'da bir cumhuriyet kurulduğunda mutlaka Batı Türkistan'ı etkiler. Bir de Japonya gibi, İngiltere gibi ülkeler Doğu Türkistan'da bir etki sağladığı zaman da Rusya, yani Sovyetler içinde de bir tehdit oluşturmuş olacak. Bu nedenle Rusların çıkarı tabii ki Doğu Türkistan'da bağımsız bir devlet kurmak değildi. Japonya ve Britanya ne kadar desteklediyse de ama 33'lük Cumhuriyet uzun süreli olamadı tabii. 44'lük Cumhuriyet'te de yine büyük güçler de vardı. 49'a kadar devam eden bu hakimiyet Doğu Türkistan'ın kuzeyini tamamen yönetim altına almıştı. 5 sene özgür kalmıştı. Döneminde de İngiltere vardı, Amerika vardı, yine Sovyetler var, Çinliler var, yine Doğu Türkistan üzerinde çok büyük oyunlar oynandı. Şunu demek istiyorum, Doğu Türkistan'ın kaderi sadece Orta Asya ve Batı Türkistan ile değil, aynı zamanda dünyanın büyük güçlerin çıkarlarıyla da alakası olan bir yerdir. O nedenle bugün biz yurt dışında davaya sürdürdüğümüz zaman da ki 1949'dan sonra başlamış olarak sayıyoruz. O dönemlerde tabii Mehmet Emin Buğra ve İsa Yusuf Altekin gibi liderlerimiz başlatmıştı. Dönemindeki Soğuk Savaş ortamında tabii bunlar için bir uluslararası ortam müsait değildi. Hem de bu yurt dışında Doğu Türkistanların sayısı da çok değildi. Hem de bu ilk göçmenler olduğu için önce tabii ki yaşam söz konusu, sonra dava söz konusu. Çeşitli sebepten dolayı yurt dışında davayı uluslararasılaştıramadılar. Ama bu Soğuk Savaş'tan sonra, özellikle 11 Eylül olaydan sonra Doğu Türkistan meselesi uluslararasılaşmanın ilk adımı atılmış olacak. Ve yine 1990'lardan itibaren Doğu Türkistan'da eğitim almış, yüksek eğitim almış, yani üniversite mezunu olanların da yurt dışına çıkmasıyla yurt dışındaki davaya
daha çok büyük katkıda olacak. Ve birçok ülkelerde yaşayan o Doğu Türkistanlılar kendi teşkilatlarını da oluşturdu. Ve zaman içinde vaziyetin, yani uluslararası vaziyetin bu talepten dolayı teşkilatlar birlikte iş yapmak zorunda. Bir mecburiyet, zaruri bir durum söz konusu. Dolayısıyla şu anda teşkilatların, yurt dışındaki teşkilatların %90'ı birlikte hareket etmektedir. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan zulümleri soykırım olarak tanımlamaktadır. Yani 1884'te Doğu Türkistan ilk defa Mançur Devleti'nin bir idare bölgesine dönüşmüştür. Ve bizim dava o tarihten başlıyor. Yani toprağını ele geçirdikten sonra. Ondan önce de işgal vardı ama işgal yönetimi yönetemedi Doğu Türkistan'ı. Başaramadı. Bir de vassal bir bölge olarak gördüğü için yine yerel halkı kendini idare edebilecek bir durumdaydı. Ancak 1884'ten sonra artık bu bölge Çin'in bir eyaletine dönüştü. Yani Mançur İmparatorluğu'nun iç bölgedeki eyaletlerle aynı yönetim sisteme dahil edildi. Ve dava da bu tarihte başlıyor. 34'teki Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanı Hocanyaz da İngiltere kraliyet ailesine yazdığı mektupta da işte 50 küsur senedir Çin'in bu yönetimi altında. Artık bağımsız olduk ve Çin yönetimini tanımıyoruz ilan eder. Buna da ileri götürürsek bu tarihi yine 1884'te denk. 44'teki Cumhuriyet'in kurucusu Ayhan Töre de 1944'te 60 yıldan bu yana bu zulmü çekiyoruz ve bağımsız olduk. Bu da 1884'te denk geliyor. Dolayısıyla Doğu Türkistan davası 137 senedir devam etmektedir. 20. yüzyılın başında Doğu Türkistan'da yine bir dava ortaya çıkacak. Bu da Uygur davası. Uygur davası daha çok insan hakları, insani boyutu daha ağırlıkta basıyor. Ama Doğu Türkistan davası toprak davasıdır. Çünkü bu toprak hem Türklerin İslamlıların bir borcudur. Hem milli bakımında hem dini bakımında bir borcudur. Hem de bunu kurtarmak ve oradaki halkını kurtarmak, toprağı kurtarmakta da kurtarmak için bugüne kadar Doğu Türkistan'ın her bölgesinde kanlar dökülmüştür. Şehitleri olmuştur, gazileri olmuştur. Bu nedenle bu toprak kanıyla beslenmekte. Üzerinde çiçek varsa, ağaç varsa, ot varsa bunlar hepsi o kan üzerinde inşa edilmiş olan bir takım binalar olsun, yollar olsun. Bunun için bu toprağının bunca kandan sonra bunu unutmak zor. Bunca şehitlerin kanını unutmakta da zor, bakıp kalmakta da zor. Yani Doğu Türkistanlılar yılmadan her fırsatı yakalayıp bu davaya götürmeye çalışmıştı. Evet, bu bölge özel bölge olarak tanımlamaktadır. Özel bir yönetim. Bu 1955'te bu sistem oluşturdu. Özel bölge yasası ise 84'te ortaya çıktı. Demek ki bir süre kanunsuz yönetiyor anlamında da değil. Ancak fiilen yönettiği zaman da o kanuna göre yönetilmiyor. Yani bu özel bölge aslında Doğu Türkistan halkının özel hakkıyla yönetilmiyor. Yine Çin tarafından yönetiliyor, Komünist Parti tarafından yönetiliyor. Çin nüfusunu buraya çok taşıdılar ve 1949'da Çin Komünist Ordusu'nun işgalden önce bu bölgede Çin nüfusu ancak %5'ti.
yani Mançur İmparatorluğu döneminde girmiş olan ile birlikte Uygur nüfusu %87 idi. Ama bugün Çin nüfusu yani eski bir veriyle %40, 41 civarında. Şu anda azaldığını söylüyor. Çünkü bölge istikrarsızlık bir durum, bir vaziyette olduğu için bir sürü Çinliler buradan ayrılmak için Çin'in iç bölgeye ya da yurt dışına gitmeye başlamış vaziyette. Özerk yönetim yasası 4 defa değişiklik getirdi. Bugünkü yönetim yasası, yani bu özel bölge yönetim yasası artık bir kağıttan ibaret. Hem de özel bölgeye de benzemeyen bir yasa söz konusu. Doğu Türkistanlıları bu bölgeden yok etmek için gerek dinden, dilden, kimlik özellikleri olan her şeyini yok etmeye çalışıyor. O nedenle İslam'ın da iki çeşit İslam'dan bahsediyor. Biri Çin İslam'ı, bir de Arap İslam'ı. İslam'ı ikiye bölmüş vaziyette. Yani bizimki Müslüman ibadetlerini genellikle Arap gelenekleri diye Araplardan uzaklaştırmak, Arapların İslam'ından uzaklaştırmak için elinden geleni yapıyor. Bu bölge kendi dili olan, kendi edebiyatı olan, ortak yazı dili olan bir bölge. Bugün o dilini de kaldırıp Çince'ye daha çok dayatmaktadır. Ve bölgenin kimliğini yok edebilmek için elinden gelen her türlü zulümleri burada sürdürmektedir. Bu zulümü yıllardır dünyaya tanıtmaya çalıştık ama bu ancak 2018'den sonra ancak dünya tanımaya başladı. Evet, yurt dışındaki faaliyetlere dikkat ettiğim zaman da demin biraz değindim ama 2018'e geldiğinde artık Doğu Türkistan meselesi özellikle uluslararası kuruluşlar, bu insan hakları kuruluşu ve bu tür NGO'lar, benzer NGO'lar daha çok ilgi gösterdiğini görüyoruz. 2020'den itibaren ancak siyasiler bu meseleye ele almaya başladı. 2018-2019'da bazı bu milletvekilleri, Avrupa Birliği'nin olsun, parlamenterler olsun, Amerika'nın ve Batı'nın bazı parlamenterler olsun, kendi şahsı adında bu meseleyle ilgilenmeye başladı. Ve bununla birlikte yine Doğu Türkistan teşkilatlarının çabalarıyla bulunduğu devletlerde ya da bazı teşkilatlar var, daha universal böyle bir özellikler var. Bunların çabalarıyla birlikte Doğu Türkistan davası 2020'den sonra artık dünyanın bir siyasi bir meselesine dönüşecek. Ve bugün gelindiği noktada bizimki davanın planımızda birinci aşamadaki bir hedefimizde davayı uluslararasılaştırmaktır. Buna da 2018 Ağustos'tan itibaren bunu gerçekleştirebildik. Siyasi merkeze oturan bu mesele bugün dünyanın Doğu ve Batı ikiye ayırmaktadır. Yani Batı devletler Doğu Türkistan'daki bu zulüme karşı Çin'i eleştirirken Doğu'dakiler, bunun içinde Türk devletleri var, Müslüman devletleri var, Çin'in yaptıklarını savunmaya çalıştı. Ve böylece dünya siyaseti Uygur halkının çektiği bu zulüm üzerinde ikiye bölünmüş vaziyette. Bugün Çin ile olan ilişkisi olan büyük devletler, Amerika, Kanada, Avrupa'nın bütün ülkeleri, Türkiye dahil Orta Asya devletleri, Çin ile olan ilişkilerde hep o Doğu Türkistan meselesi vardır. Yani büyük devletler arasındaki ilişkilerde de Doğu Türkistan meselesi girmiştir. Büyük devletlerin dış politika ve diplomasi ilişkilerde de Doğu Türkistan meselesi önemli bir yere almış olacak ve devam etmektedir. Bugün Doğu Türkistan meselesi, Uygur meselesi dünyanın en büyük matbaatlarda, medyalarda haber olarak çıkmaktadır.
20 sene öncesi biz de dünyanın önde gelen bu medyalarda bizim haberimiz çıksaydı diye arzu ediyorduk. Bugün okumakta yetişemiyoruz artık. Doğu Türkistan ve Uygur meselesi konusunda haberler, yorumlar, analizler, Think Tank kuruluşunun raporları ve insan hakları kuruluşlarının raporlarını okup yetişemiyoruz. Evet, gelinen nokta artık Doğu Türkistan'da yaşanan zulüm dünya tarafından bilindi. Artık dünyada siyasi amaçlı olsun, vicdani amaçlı olsun, kendi değerlerini savunmak için olsun ama Doğu Türkistan meselesiyle ilgilenmeye başladı. Doğu Türkistan teşkilatları artık uluslararası örgütler, uluslararası bu müesseseler tarafından da kabul edilmeye başladı. Artık Doğu Türkistan teşkilatları ya da şahısları artık terörist demez oldu. Çünkü bu zulüme karşı mücadele edenleri terörist olarak tanımlaması, bu da çok doğru bir ifade değildir. Doğu Türkistan bu adı uluslararası tarafından tanındı, bilindi. Artık her yerde Doğu Türkistan diye yazmaya başladı. Bunu da yıllardır, 49'dan bu yana birkaç nesilden sonra bunu da gerçekleştirdik. Ve Doğu Türkistan'ın bayrağı da, milli bayrağı da tanındı. Bugün bir Doğu Türkistan Uygur kelimesiyle Google'da tararsanız gerek eleştiren yazılar olsun, gerekse bu meseleyi anlatan yorum, haber, analiz olsun, hep gök bayrağımızı görüyorsunuz. Yani bayrak da tanındı, millet de tanındı, devlet kurmak istediği davanı da tanımış oldu. Bugün çok önemli bir noktaya geldik. Bir dönem noktası, dava büyüdü, işlerde daha da karmaşık haline geldi ve bu durumlarda bizim üzerimizde düşen vazife daha da ağırlaştı. O nedenle sizin gibi gençlerin ve sizin gibi bu teşkilatlar Doğu Türkistan davasına da katkıda bulunursanız, bu hem milli bakımında hem dini bakımında bir sevap meselesidir. Bu nedenle beni bu toplantıya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Benim sözüm burada bitecek. Evet, teşekkür ederim. Sağ olasın. Hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Doğu Türkistan davasının dünü bugünü hakkında çok güzel bir çerçeve çizdiniz. İnşallah şimdi ikinci webinarımıza geçeceğiz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz katılımınızdan dolayı. Şimdi İslam Dünyası ve Doğu Türkistan Sorunu isimli konuşmalarını yapmak üzere Doğu Türkistan Yeni Nesil Gençlik Hareketi Başkan Yardımcısı Sayın Muhammed Emin Uyguri hocamıza sözü devrediyorum. Hocam hoş geldiniz. Bağlandınız. Sesinizde bir şey var hocam. Şu an geliyor hocam sesiniz. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Herkese merhaba. Benim ele alacağım olan konu Doğu Türkistan davasının İslam dünyasındaki yeri. Bu konuda öncelikle Doğu Türkistan'ın İslam'la tanışmasını ele almak önemli. 4 halife döneminde Doğu Türkistan'a, yani Orta Asya, Mavara Nehir bölgelerinde bu İslam fethilerin rüzgarları geçmişti. Doğu Türkistan coğrafyası Mavara Nehir coğrafyasının bir bölgesi, bir yan tarafı diye tanınır. Aslında ekran paylaşımı olursa iyi olurdu. Tamam, ben geçelim. Emeviler döneminde, döneminin son dönemlerinde Kaşgar'ın fethi
yani Hicri 95-96. yıllarında Boğaz Semerkant'ın fethinin tam 2-3 sene sonrasında başkenti, eskideki başkenti Kaşgar'ın fethi oluşu ortaya çıktı. Bununla birlikte Doğu Türkistan halkı İslam'la tanışmaya başladı. Miladi 751'de Abbasiler döneminin başlangıçlarında Araplarla Çin'in ilk karşılaşması, yani Talas Muharebesi oldu. Bu muharebede bir taraf yani Arap İslam mücahitleri, yani İslam askerleri, bir taraf Çin. O zamanlarda Çin bu Tang sulalesi diye bu sulale daha büyümüştü. Yani batı taraflara yani genişlemeye başlamıştı. Doğu Türkistan bölgelerinde yani istilaya gelmişti Türklerin yurtlarına. Türkler bu dönemde Türklerin Karluk ve Yağma bu kabileleri biraz önce yani bahsettiğimiz gibi İslam'la tanışmış olduğu için Arapların yanında oldu. Bu yüzden Çinlilerin büyük askerlerini İslam kuşununun İslam askerlerinin yani Abbasilerin galbesiyle Çinlilerini yenilgiye maruz kıldı. Bu tarihten itibaren Çinliler Orta Asya coğrafyasından geriye çekindi. Asla bu Orta Asya coğrafyasına kadem basmadı. Geldik 1755-1760. yıllara. Bu yıllarda ilk defa Mançu istilası Doğu Türkistan Mançu istilasına maruz kaldı. Ama halkın kalkınması müdafialarıyla bu yani karşı karşıya gelmek ta Çin Komünist Hükümeti'nin 1949 yılını yani son sene kadar halkla bu Çinliler arasında böyle bir karşılaşma muharebeler oldu. Doğu Türkistan bahsettiğimiz gibi Hicri 3. asır miladi 8. asırdan itibaren İslam'a girmişti. Miladi 10. asırda özür dilerim bölüyorum evet, ama eğer sunumunuz varsa bunu ekran paylaşımı olarak sunabiliriz arkadaşlarımıza, dinleyenlerimize. Altta share butonu var. Ona basarsanız sizin ekranınızı paylaşabilir. Tamam hocam. Alt menüde share var. Orada seçeneği işaretlerseniz direkt ekranımıza gelecek sunum. Paylaşım yaptıysanız rejideki arkadaşlarımıza söyleyelim. Hemen ekrana yönlendirsinler. Tamam. Bir dakika hocam. Tamamdır. Herhalde görmemişler. Şimdi gönderirseniz görürler onlar da. Hocam devam etsem ne olur? Yani olur, hiç fark etmez hocam. Yani tabii tamamdır. Buyurun. Dediğimiz gibi miladi 10. asırdan itibaren tam İslam coğrafyası oldu. Karahanlıların İslam'a geçmesiyle beraber ta 1949'a kadar İslam olarak kaldı. İslam coğrafyasının doğudaki bir kalası olarak tanındı. Bununla birlikte ilim irfanda İslamiyet'in yani doğudaki beşiği, doğudaki ikinci Buhara diye bu adla tanındı. Geldik Doğu Türkistan'ın şimdiki yani İslam alemindeki Doğu Türkistan davasının yeri.
Doğu Türkistan 1949'da Çin'in istilasına maruz kaldığı bu zamanlara dönsek, Çin zaten 1949'da bu komünist hakimiyet Doğu Türkistan'ı işgal etti. Bu dönemlerde Arap ülkelerinde bir komünist yayılması vardı. Yani Tunus Sosyalist Hükümeti, Cezayir Sosyalist Komünist Partisi, Yemen, Suriye gibi bu ülkeler aynı Çin gibi bazı farklar olsa da Çin gibi sosyalist komünist hakimiyetler ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu yüzden Çin her zaman bu ülkelere yani mesajlar yollayarak Doğu'nun kendi iç meselesi olmaya yani kanıtlamıştı. Yani kandırmaya çalışmıştı. İslam ülkelerinin bu 1950'den sonra hepsinin kendi iç meseleleri daha büyük olduğu için bunlar susmaya devam etti. Ta 1967'de İsrail'in yani Filistin'e saldırısı bu nedenle 1969'da Müslüman ülkeler, Arap ülkeleri Çin'e yenildi. Bundan bu zamanlarda Filistin meselesinin İslam dünyasında daha etkin kalması için 22-25 Eylül arası Fas'ın Rabat şehrinde İslam Kongresi Birliği çağrıldı. Bu kongrede İslam dünyasının meseleleri konuşulmaya başladı bu zamanlardan itibaren. Doğu Türkistan İslam İşbirliği'nin bu zamandan beri daha net olarak konuşulmasa da bazı konferanslarda, bazı toplantılarında konuşuldu. 1989'da bu daha net ortaya çıktı. Doğu Türkistan adıyla İslam İşbirliği'nin İslam İşbirliği'nin gündemine geldi. Bu aralarda Çin hükümetiyle diplomatik bir sözleşmelerle Doğu Türkistan'ın Urumçi'de bir İslam Üniversitesi kurulmaya çaba gösterdi. Bu üniversite şimdi tam komünistlerin suistimal bir bazısı oldu. Suistimal etmesine şimdiye kadar bu soykırımlarını dini Çinileştirme politikaların bir yuvası oldu. Olmaya devam etmekte şimdi. Geldik İslam dünyasının bölgeleri. Kuzey Afrika ülkelerinde Tunus, Cezayir, Fas ve Libya, Mısır gibi bu ülkelerde biraz geniş çapta Doğu Türkistan meselesi az medyalarda konuşulur. Bazen haberlerde çıkar. Ama devlet medyalarında bu daha etkin değil. Ama Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde maalesef bu Doğu Türkistan meselesi 2001'den itibaren susluğa, çığlığa maruz kaldı. Doğu Türkistan, hatta Doğu Türkistan kelimesi de bunlarda konuşulmaz hale geldi. Çünkü Çin'in 2001 11 Eylül saldırısıyla Çin Amerika'nın yanında terörle mücadele çabasında birlikte olmasını ilan etti. Sonra da İslam ülkelerine döndü. İslam ülkelerine Doğu Türkistan halkının yani bu terörle ilişkisinin var olduğunu ve bölücü dini aşirelik gibi bu fikirlerle Doğu Türkistan'ın Doğu Türkistan coğrafyasında Çin'i çok
rahatsız attığını söylemeye başladı. Bir taraftan bunu suistimal ederek Doğu Türkistan'da okulları Çinlileştirme, Uygur ve Doğu Türkistan halkının kendi ana dillerini yasaklama ve camiler ve mescitleri yıkma, bu politikalarını daha etkin şekilde yoğunlaştırdı. İslam dünyası buna karşılık hiçbir kelimeye cüret etmedi. Yani hepsinden sustu. Geldik 5 Eylül 2009'a. 2009 5 Eylül'de Doğu Türkistan'ın başkenti Ürümçi'de Doğu Türkistanlı üniversite öğrencileri bundan bir hafta önce Çin'in iç bölgelerinde, yani Shaoguan şehrinde Çinlilerin, yani aşırı Çin militaristlerin Doğu Türkistanlı gençlere baskısıya karşı bir seslenmeye, yani çıkmıştı, sokağa çıkmıştı. Bunu acımasız şekilde bunu öldürdü ve tutukladı. Bu aralarda binlerce insan kayboldu. Yüzlerce insan hayatını kaybetti. Şimdiye kadar hiç sonu yok. Geldik 2013 Xi Jinping yeni Çin'in yeni reisi, yani gündeme geldi. Bu gelip İslam dünyasına kendisi başlattığı, yani Kuşak bir yol projesiyle İslam dünyasına döndü. İslam dünyasında Çin'in ekonomik gelişmelerini ortaya taşladı. Bunun tam karşısında Doğu Türkistan'da dini aşırılık ve milli bölücülük adıyla milyonlarca insan, bu daha net 2014 Nisan ayından itibaren milyonlarca insanı tutuklamaya, kamplara atmaya, onları siyasi, ideolojik olarak Çin idisiyle beyin yıkama kamplarına tutukladı. Şimdiye kadar devam etmekte olan bu acımasız soykırım politikaları devam etmekte. İslam dünyası buna karşılık şimdiye kadar daha net bir adımlar atmadı. 2018'de BM İnsan Hakları Konseyi'nde 47 Çin'in yanında olan 47 ülkelerden 30'a yakını İslam ülkelerinden. Biz bir saydık bu sayıları. Geldik. Bu politikaların güncel şeyleri toparlayabilirsek hocam. Biraz vaktimiz daraldı. Buyurun. Tamam hocam. Çin'in bu politikalarını, yani tebrir etmeye çalışmaları İslam dünyasında daha net oldu. İslam dünyasında daha etkin bir şekilde yani yalanlarla kanıtlamaya, örtülemeye başladı. Bununla kalmayıp Doğu Türkistan'ın tarihi, Uygurların tarihi, bu tarihlerini kendi yani konsolosluk ve elçiliklerin web sitelerinde bunu her türlü yalanlarla bu Doğu Türkistan'ın tarihini yani değiştirmeye çabaladı. Bunun net olarak ben bunu yazmıştım. Suudi Arabistan, Arap Birleşme Emirliği gibi bu devletlerdeki konsolos web sitelerinde Doğu Türkistan hakkında çok yalanlar var. Gerçeğe hatta İslam dünyasında bunu bilecek gibi net bir şeylerde Çin bunu yalanladı. Her şeylerde bu medyada, bu yerlerde yalanların devam etmekte. Evet. Toparlasak İslam dünyasının bilhassa Orta Doğu Arap ülkeleri ve bu Kuzey Afrika ülkelerinde Doğu Türkistan davası daha şimdiye kadar
şimdiye kadar hakkını alamadı. Medyalar suskun, ulemalar, din adamları ve dini müesseseler şimdiye kadar yani bu davanın hakkını oralarda vermedi. İslam İşbirliği gelirsek, İslam İşbirliği kendisi İslam dünyasının meseleleri, onların yani bu İslam dünyasındaki bu meselelerin ele almak amacıyla kurulmuş olsa da Keşmir meselesi, Burma meselesi ve Filistin meselelerin her zaman ele getirir ama Doğu Türkistan meselesine gelince daha suskun. Burada ben bu İslam İşbirliği ve ondan başka diğer hükümet teşkilatları ve hükümetsiz teşkilatların bu konuya daha ilgilenmesini bunu davet ediyorum. Son olarak bizim yani bu geniş EDSB gibi bu platformlardan İslam teşkilatlarından benim önerilerim ve beklentiler başta EDSB olmak üzere tüm gençlik platformları Doğu Türkistan gençlik hareketleri ile birlikte bu Doğu daha ele almaları, İslam ülkelerindeki üniversite öğrenci kulüplerinin Doğu Türkistan gençleriyle işbirliği yapmaları ve dini müesseseler ve kurumların harekete geçmesi, Doğu Türkistan davasını tanıtması, sonra da İslam dünyasındaki yani İslam dünyasının Doğu Türkistan halkı bu İslam coğrafyasının en önemli bu coğrafyanın İslam coğrafyasının olduğunu halka tanıtmaya çalışmalarını ben öneririm. Arap ve İslam ülkelerinde Doğu Türkistan halkı ile bu ülkelerdeki halkın arasında sivil diplomat hareketleri oluşmaya ve İslam dünyasının Doğu Türkistan halkının yanında olmasına çağırıyorum. Sözümü burada noktalayacağım. Hocam çok teşekkürler. Doğu Türkistan halkının İslam'la tanışmasını ve bugüne kadar gelen süreci çok güzel özetlediniz. Ve dolayısıyla orada bir sadece Doğu Türkistan halkına yönelik bir zulmün değil, aynı zamanda bir İslam dinine yönelik bir saldırıların olduğunu bahsettiniz. Ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi İslam'ı temsil eden uluslararası teşkilatların bu konuda yetersiz kaldığını veya daha fazla inisiyatif alması gerektiğini güzel bir şekilde ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz sunumlarınız için. Şimdi son webinarımız, bu oturumun son webinarıyla devam ediyoruz. İki Türkistan arasında Doğu Türkistan ve Türk Dünyası başlıklı konuşmalarıyla ilk oturumumuzun son webinarını yapmak üzere Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel Sekreteri Sayın Nurettin İzbasar hocamıza sözü devrediyoruz. Buyurun hocam, hoş geldiniz. Sesiniz kapalı hocam galiba şu anda. Onu hemen bir açalım. Tamam, açıldı herhalde. Evet, şu anda açıldı. Hoş bulduk. Esselamu Aleyküm. Bizi izleyen tüm kardeşlerimizi selamlıyorum. Tüm Doğu Türkistanlar adına sizlere Genç İDSB'ye teşekkür ederim. Ve bizi izleyen herkesi selamlıyorum. Hepinizin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun. Beni davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkürler. Şimdi benim konum iki Türkistan ve iki Türkistan arasında Doğu Türkistan. Şimdi bir Türk kelimesi olacak ki bir Türkistan kelimesi olsun. O yüzden bir Türkistan'ın izahı için önce Türk'ün izahı gerekiyor. Şimdi Türkistan bölgesinde yaşayan Türklerin eski tarihi literatürdeki akademik araştırmalarına baktığımız zaman Türk kelimesinin tarihi rivayetlerde milattan önceki 5. yüzyıllara kadar uzanabildiğini biz araştırmalardan görebiliyoruz. Özellikle Herodotos'un Taragitler olarak ifade ettiği ve eski Hint kaynaklarındaki Türk Haların, Teroilerin, Türklerin kadim isimleri olduğu söyleniyor. Ancak bizim yazılı kaynaklardan ulaşabileceğimiz en eski kaynaklarda Türk adının resmi olarak siyasi bir anlam taşıdığı ve bir siyasi devletin adına dönüştüğü milattan sonraki 542 yılında kurulan Göktürk Devleti'nin ismiyle birlikte ortaya çıkıyor.
ve o zamandan sonra kurulan tüm devletler kendisini Türk devleti olarak tanıyor ve 20. yüzyılın başına kadar hatta 1926 Sovyetlerin Türkistan bölgesindeki kabile isimlerini Cumhuriyet adını vererek değiştirmesinden sonra bu zamana kadar bütün devletler, kabileler geniş çapta Türk ismini kullanarak bu şekilde yabancı kavimlerle bu şekilde temas kurmuştur. Özellikle Türkistan dediğimiz zaman normal şartlarda bizim eski tarihi literatürdeki kaynaklara baktığımız zaman Türkiye'den bakacak olursak İran'ın Horasan bölgesinden doğuya doğru uzanırsak eğer Kuzey Afganistan, ondan sonra az önce Erkin Hoca'nın da bahsettiği gibi Karanlık Dağları'ndan itibaren Doğu Türkistan'ın tamamını kapsayacak şekilde doğuya doğru uzanan, ondan sonra da Kansu koridoruyla birlikte Çin'in Dunhuang şehrine kadar uzanıyor. Bu Dunhuang şehri de şu açıdan önemli. Çin Seddi'nin batıdaki bitiş noktasıdır. Ve bundan sonra da Mançurya düzlüğüne kadar ilerleyen ve bütün Moğolistan'ı, Güney Sibirya bölgesini kendi içine alarak şekilde yine yukarıdan aşağıya doğru Deşti Kıpçak, ondan sonra da Üstyurt olarak bilinen bölgeler, en sonunda İdil Nehri'nin Hazar Denizi'ne döküldüğü bütün alanlar, oradan yine güneye doğru İran'ın Horasan bölgesine uzanan bu çizgi içerisinde yaşayan Türk kabilelerinin ve Türk kavminin yaşadığı bölgelere tarihi anlamda Türkistan adı verilmiştir. Bu Türkistan adı hem Arap kaynaklarında hem Fars kaynaklarında hem Yunan kaynaklarında, Çin kaynaklarında çeşitli dönemlerde çeşitli bölgeleri göstermiştir. Ancak bizim Türkistan olarak bilinen bu coğrafya Türklerin yaşadığı tüm bölgeler olduğu için bizim kaynaklarda da özellikle Karahanlar döneminden öncesi ve sonrasındaki yazılı kaynaklarda da bizim kendi yerel kaynaklarımızda da Türkistan adının geniş bir ölçek içerisinde kullanıldığını biz görebiliyoruz. Ve Türkistan bu şekilde hem coğrafi isim olarak kullanılırken günümüzdeki Türkistan kelimesi bu geniş Türkistan'ın çoğunluğunu teşkil etmektedir. Ve bu Türkistan hem doğuda Çin'in istilasına maruz kaldıktan sonra batıda Rusya'nın istilasına maruz kaldıktan sonra doğudaki Çin istilasına maruz kalan bölgeye Doğu Türkistan, batıdaki Rus istilasına maruz kalan bölgeye Batı Türkistan, ondan sonra da Afganistan'ın kuzey bölgesinde ve Horasan bölgesinde kalan bölgeler ise Güney Türkistan adı verilmiştir. Ancak tarihi süreç içerisinde bu istiladan önce hiçbir zaman Türkistan bölgesi böyle parçalı bir şekilde Doğu, Batı, Güney, Kuzey gibi adlandırılmamıştır. Cengiz Han döneminden sonra Timur dönemine kadar, Timur'dan sonraki Çağatayların Doğu Türkistan'daki hakimiyetinden sonra dahi olsun, Türkistan hep tarihçiler tarafından bir bütün olarak ele alınmıştır. Türkistan halkı da bu coğrafya içerisinde bir bütün bir Türkistan, Türk milleti veya işte Türk halkı kavmi üzerinden hareket ederek bu bölgenin bir bütün olarak belki siyasi çatı olarak bir çatı altına toplanamamış olabilir ama halkın nezdinde veya oradaki entelektüellerin oradaki aydınların nezdinde hep Türkistan bir bütün olarak ele alınmıştır. En son 1868'de Hokan Hanlığı'nın işgali, ondan sonra Buhara'nın işgali, ondan sonra Hiven'in işgalinden sonra aynı döneme denk gelecek bir şekilde Doğu Türkistan'ın da Kaşgarya Devleti'nin Mançu Çin İmparatorluğu tarafından işgal edilmesiyle birlikte Türkistan'ın tamamı işgal edilmiştir. Ve ondan sonra yavaş yavaş 1860'lardan sonra Doğu Türkistan'daki bazı kaynaklarda, özellikle Yakup Han dönemindeki bazı kaynaklarda Doğu Türkistan adı kullanılmaya başlamıştır. Çünkü batıda Rusya Batı Türkistan işgal ettikten sonra oraya bir Türkistan valiliği tesis etmiştir. Türkistan valiliği daha sonra Yedisu, Hazar ötesini de kendi içine kattıktan sonra Batı Türkistan'a eşdeğer olarak Doğu Türkistan kelimesi ortaya çıkmıştır. Ama şurada şöyle bir yanlışlık var. Şöyle bir yanlışlığa düşüyorlar. Rusya Türkistan işgal ettikten sonra ortaya çıkmış bir isim gibi biliniyor bazı insanlar, ama bu yanlıştır. Türkistan az önce benim bahsettiğim gibi çok eski zamanlardan itibaren kullanılan isimdir. Batı ve Doğu olarak tanınması
Rusya'nın ve Çin'in işgalinden sonra ortaya çıkan kelimedir. Şimdi belki işgale bakacak olursak hem doğusu hem batısı birbiriyle bütün bir siyasi işbirliği içinde işgale karşı dayanışma içerisinde olmuştur. İlk başta Doğu Türkistan işgal edilmiştir Çin Mançu İmparatorluğu tarafından 1755 senesinde. 1755 ile 1868 arasındaki bütün Doğu Türkistan'ın Çin işgaline karşı dayanışması ve direnişi içerisinde Batı Türkistan'dan kaynaklanan özel Hokan Hanlığı'ndan ve Yedisu bölgesindeki lojistik desteklerden yararlanan Doğu Türkistanlılar Çin istilasına karşı buradan destek almıştır ve buradan ilerlemiştir. Doğu Türkistan'ın işgalinden sonra Batı Türkistan'ın da işgal altına kalması, özellikle oranın Rusya tarafından işgal edilmesi ise Doğu Türkistan'ın sonradan bağımsızlığına kavuşacağı 1865, 1933, 1944 seneleri içerisinde 3 kere bağımsızlığı yine Batı Türkistan'ın işgal altında olmasından dolayı özellikle Rusya'nın burada direkt müdahale etmesi sonucunda Çin'in işgal altında kalmaya neden olmuştur. Yani 1990'daki 91'deki Sovyetlerin dağılması olsun, ondan önceki benim bahsettiğim tarihi süreç içerisinde dahi olsun, Batı Türkistan'la Doğu Türkistan'ın kaderi hep iç içe olmuştur. Batı Türkistan'ın Rusya tarafından işgal edilmesi dolayısıyla Doğu Türkistan'ın da Çin tarafında kalmasına ve güneyde İngiltere'nin de buna müdahale ederek buradaki bir dengenin oluşması dolayısıyla Doğu Türkistan'ın kaderi hep Çin'in lehine, Doğu Türkistanlıların aleyhine gelişmiştir. O yüzden hem tarihte olsun hem günümüzde olsun Türklerin yaşadığı bu Türkistan bölgesi birbirinin daha sonraki kaderlerinin, daha sonraki gelişmelerinin birbirini takip etmesi açısından da günümüzde de çok çok önemlidir. 1991'den önce Çin'in Doğu Türkistan'daki iddiaları günümüzdeki kadar güçlü ve kuvvetli değildi. 1991'den sonra Sovyetlerin dağılmasından sonra bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Çin tabii burada bir paniğe kapıldı ve Doğu Türkistan'a daha çok asker yığmaya, Doğu Türkistan'a daha çok orayı daha sert bir şekilde bastırmaya devam etti. Ve sonra yine Çin'in mantığıyla bakacak olursak oradaki Şangay Beşlisi'nin kurulması, oradaki şimdi 2017 senesinden sonra Çin'in daha çok bağırmaya başladığı bu bir kuşak bir yol projesindeki bu projeler, Çin'in uyanışı vesaire hepsi Batı Türkistan'ın Doğu Türkistan'la entegre bir şekilde kaderinin aynı çizgi içerisinde olduğunu, Çin'in çok iyi mantık içerisinde düşünebildiğini bize gösteriyor. Çin'in nezdinde ise Türkistan Batı yurttur. Çin bunu çok eskiden milattan önceki yıllardan itibaren kendisinin batısında olan özel Türkistan'ı merkeze alan bir Batı yurt Şiyu kavramı vardır ve bu Şiyu kavramı içerisinde batıya doğru açılmanın peşinde olmuştur. Hem Hunların döneminde hem Göktürklerin döneminde Doğu Türkistan'a açılarak Doğu Türkistan'ı işgal etme girişiminde olsa bile Doğu Türkistan tutunamamış ve daha sonra Doğu Türkistan'dan çıkmak zorunda kalmıştır. Ve günümüzde yine Doğu Türkistan'daki bütün bu yaşanmış olan bu soykırım meselesi yine aynı şekilde Türkistan bölgesiyle çok yakından ilişkilidir ve Türk dünyasını çok yakinen ilgilendiren bir şeydir. Çünkü Doğu Türkistan'da ve Batı Türkistan'da Çin'in ve Rusya'nın uygulamakta olduğu stratejik bazı siyasi politikalarına baktığımız zaman 1926 senesinde uygulanan bu suni kimliklerin Türklerin boylarını baz alarak onların üzerine giydirilmiş olması, Kazakistan Cumhuriyeti, işte Özbekistan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, ondan sonra da Taşkent, ondan biraz önceye gidersek Taşkent Konferansı ile birlikte ortaya çıkan etnik grupların kabile isminden oluşturularak oraya bir isim verilmesi, Uygur, Özbek, Kazak, Kırgız gibi bir bütün Türkistan kimliğinden arındırarak, burada bir bütün Türk kimliğinden arındırarak bunlara farklı kabile isimlerinden Karakalpak vesaire gibi isimlerden isimlenerek buranın coğrafi olarak sınırlarının çizilmesi ve bu sınırlardan sonra 1991'deki bağımsızlıktan sonraki bu suni sınırların oluşması ve hatta geçen gün, daha birkaç gün önce, hatta dün ve bugün de devam eden bu mesela Fergana bölgesindeki bu çatışmaların da aynı şekilde suni bir çizgi dizayndan oluştuğunu da biz görebiliyoruz. O yüzden Çin'in nezdinde Doğu Türkistan'ın tamamen yutulması, Doğu Türkistan'ın tamamen yok edilmesi, Doğu Türkistan'ın yeryüzünden Türk kimliğinin silinmesi açısından hem Doğu Türkistan'da yaşayan Türk kimliğinin
silinmesi açısından Batı Türkistan'daki Türk Cumhuriyetlerinin tutumları çok önemlidir Çin'in nezdinde. O yüzden Türk dünyasını temsil eden bu tek bir kuruluş var şu an. Türk Konseyi adında. Ve Türk Konseyi de Doğu Türkistan'daki bu soykırım ve işgale karşı bir tutum ve tavır sergilemezse bu konuda ikinci aşamada Batı Türkistan'ın da bir şekilde Çin'in nüfuzu altına girmesi ve yavaş yavaş Çin'in eskiden beri hayal etmekte olduğu Batı yurtta açılma politikasının gerçekleşeceği hiç kaçınılmaz bir şeydir. Özellikle Kazakistan'daki Çin askerlerinin Kazakistan'da görünmesi, ondan sonra Çin'in Kazakistan'daki borç tuzakları vesaire, oradaki Çinli göçmenlerin taşınması, Kırgızistan'ın özellikle karıştırılması, Tacikistan'dan toprakların istenmesi vesaire, Çin'in yine hiçbir zaman batıdan vazgeçmeyeceği, batıya doğru ilerleyeceği anlamına geliyor. Çin'in her zaman uygulamakta olduğu bir şeydir bu. Doğuda tantana çıkartarak batıda ilerlemek, doğuda bir karışıklık çıkartarak batıda ilerlemek. Pasifik denizinde, Pasifik'te bir karışıklık varmış gibi orada dünyanın dikkatini oraya dağıtırken ondan sonra yavaş yavaş da batı tarafından Kazakistan, Kırgızistan ve Hazar Denizi'ne doğru ilerleme pozisyonlarının kendi kafalarında kurmakta olduğunda buradan biz hatırlatmamız gerekiyor. O yüzden Türklerin yaşadığı bu Türkistan bölgesindeki kimlik belirlemesinden tutun, Türkistan'daki bu suni kimliklerin, suni sınır sahiplerinin, özellikle Fergane bölgesindeki bu devam eden bazı çatışmaların da ateşini fitilleyen Çin'in olduğu aşikaredir. Ve bunun gelecek zaman içerisinde yine aynı şekilde Çin'in bu Batı Türkistan'daki bu birliğin sağlanması veyahut da Türk Devletler Birliği gibi bir oluşumun şekillenmesi karşısında Rusya'nın ve Çin'in alacağı tutumlar da çok önemlidir. O yüzden Doğu Türkistan'daki bu Çin'in bu soykırımının devam etmesi ve buradan da aşıp Batı Türkistan'a gelebilmesi Türk dünyasını çok yakından ilgilendiren, Türk dünyasının kaderini belirleyen ve Türk dünyası için bundan sonraki aşamada önem arz eden bir konudur. O yüzden bu konuda Türk devletlerinin, özellikle Türkiye'nin çok önemli bir rol üstlenmesi gerekiyor. Daha 1991'den sonra 30 küsür sene geçti Batı Türkistan'daki cumhuriyetlerin bağımsız olması. Çok şükür kazasız belasız birinci kuşak liderler birçok ülkede yerini ikinci kuşak liderlere teslim etmiş durumda. Bir iç çatışma çıkmadan. Bu bizi çok sevindiren bir konu. Yavaş yavaş bu bölgenin demokratik sisteme kavuşması ve bu demokratik sistemin yavaş yavaş onları gerçek kimlikler üzerinden birleştiren çatışmasızlık ortamının ortaya çıkması açısından ve bu çatışmasızlık ortamından doğan bu birliğin gelecekte Türk Devletler Birliği haline gelmesi hem İslam dünyası için hem Türk dünyası için çok önemlidir. Özellikle Doğu Türkistan'ın soykırımdan kurtulabilmesi ve soykırım yok olmaması için bunun gerçekleştirilmesi çok çok önemlidir. O yüzden Türk dünyası diye bir kavram üretilmiş. Ne kadar da işlevsiz dahi olsa bu kavram aklımızda ve beynimizde olan bir kavramdır. Türk Konseyi her ne kadar kendisini şu an Doğu Türkistan kavramından uzak tutmaya çalışsa bile bir gün bunun muhakkak içine girmek zorunda kalacak. Çünkü Doğu Türkistan'sız hayal ettikleri Türk dünyası hiçbir zaman Türk dünyasının tam haritasını oluşturamayacaktır. Veyahut da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da aynı şekilde yine hem Türkistan'sız hem Doğu Türkistan'sız bir İslam dünyasını oluşturmak da asla mümkün olan bir şey değildir. O yüzden her iki noktadan baktığımız zaman Doğu Türkistan'ın bir bütün Türkistan'ın kimliğinin parçası olduğunu ve Doğu Türkistan'ın yıkılmasının doğudaki Türk kimliğiyle birleşen İslam kimliğinin de yıkılması anlamına geldiğini buradan hatırlatmak istiyorum. Hocam çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Türkistan kelimesinin ve Türkistan adının nereden geldiğini ve Doğu-Batı ayrımının nasıl oluştuğunu tarihsel perspektiften çok güzel sundunuz ve Doğu Türkistan sorununun aynı zamanda bir Türk dünyası sorunu olduğunu çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz sunumlarınız için tekrardan. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Sağ olun. Böylelikle ilk oturumumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Değerli konuşmacılarımıza tekrardan çok teşekkür ediyorum. Şimdi ara vermeden diğer oturumumuza geçiyoruz. İkinci oturumumuza. Bu oturumda yine 3 adet webinar bulunuyor.
İlk webinarımız Doğu Türkistan'daki soykırımlara yönelik protestolar ve farkındalık çalışmaları üzerine gerçekleşecek. Bir sonraki webinarımız İngilizce olacak ve işgalden soykırıma giden süreci konu alacak. Ve son webinarımızda Doğu Türkistan'da gerçekleşen kadın hakları ihlallerine yönelik olacak. Yine arta kalan vakit olursa soru cevap yapabiliriz bu oturumda da. İlk webinarla başlayabiliriz dilerseniz. Bir soykırım çığlığı, protestolar ve farkındalık çalışmaları isimli konuşmaların yapmak üzere Doğu Türkistan Platformu Sözcüsü Avukat Sayın Uğur Yıldırım Bey'e sözü devrediyorum. Uğur Bey hoş geldiniz. Bağlantıda bir problem var galiba. Onu hemen çözmeye çalışıyoruz. Evet, az sonra hazır olacak kendileri. Ben biraz şeyden bahsedeyim, bu sosyal etkinliklerimizden. Biliyorsunuz oturumların hemen arkasında saat 21.30'da iftardan sonra canlı Doğu Türkistan ezgileri ve ilahileri dinletisi olacak. Instagram adresinden Genç İDSB Instagram adresinde olacak bu ve yarın saat 19'da da bugünkü forumla alakalı bir bilgi yarışmamız olacak. Bilgi yarışmamız Doğu Türkistan'a özel ödül bulunduracak ve güzel bir etkinlik olacağını ümit ediyoruz onun da. İnşallah burada bulunan arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin de katılmasını istirham ediyoruz. Burada hemen Uğur hocamızı beklerken bir tanıtım videosunu verebiliriz. Ondan sonra hemen Uğur hocamızı alacağız. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Dünyada 1,5 milyar Müslüman yaşıyor. Büyük bir çoğunluğunun acıyla birlikte mutluluğu, hüzünle birlikte kardeşliği, öfkeyle birlikte umudu da tatmayı öğrenmesi gereken 1,5 milyar insan. Sınırları başkaları tarafından çizilen, gündemleri ve hedefleri başkaları tarafından belirlenen 1,5 milyar insan. 1,5 milyar Müslüman kardeşimiz. Peki bugün dünyada genç nüfus oranının en yüksek olduğu İslam topraklarında nelerle uğraşılıyor? İç savaşlar, darbeler, sivil katliamları, mezhep çatışmaları, kamplaşmalar, bölünme. Herkesin kendi hakkını kendisinin savunduğu, sorumluluklarını kendisinin üstlendiği, paylaşımın kendi içinde yapıldığı bir küresel sistemde barış, huzur ve adaletin tesisi için bir arada olmaktan başka yol olmadığına inanıyoruz. Dünyada en çok gencin yaşadığı bu topraklarda gençlerin altında toplandığı ortak bir çatının olmaması bize yarınlar adına hiç de iyi şeyler düşündürmüyor. Fakat çaresiz değiliz. Umutsuz asla değiliz. Çünkü bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar diyerek yola çıktık. Huzurlu bir geleceğe, birliğe inananlar, bunun için çalışanlar var. Genç İDSB var. İmanımız gibi her gün tazelenen enerjimiz var. Gönül coğrafyamızda bizimle birlikte aynı hayali taşıyan binlerce kardeşimiz var. Gerçekleştirdiğimiz uluslararası öğrenci buluşmalarında, İslam dünyası akademilerinde, konferanslarda, yazdığımız makale ve raporlarda, gittiğimiz ülkelerde, iletişim kurduğumuz kurum ve kuruluşlarda hep ittihat tohumları ekmek niyetinde olan gençlerle bir arada oluyoruz. 60'tan fazla ülkede gösterdiğimiz faaliyetlerle bunun uzak bir hayal değil, mümkün ve müstakbel olduğunu herkese ilan ediyoruz. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Gençlik Kurulu. 6 kıta, 63 ülke, 312 üye, bir millet. Evet. Tanıtım videomuzun ardından şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz.
Tekrardan ben takdim edeyim. Bir soykırım çığlığı, protestolar ve farkındalık çalışmaları isimli konuşmalarını yapmak üzere Doğu Türkistan Platformu Sözcüsü Avukat Sayın Uğur Yıldırım Bey'e sözü devrediyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun hocam. Sizi dinliyoruz. Şimdi biz insan hakları çalışmalarıyla ilgili çaba sarf eden eskiden Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanlığı'nı yürüttüğüm zamanlardan da Doğu Türkistanlarla ilgili problemleri gören ve bununla ilgili çalışmalar yapan biri olarak 1 Nisan'da Şaka Değil Soykırım adlı bir farkındalık çalışması yaptık. Bu vesileyle de aslında hem Doğu Türkistanlı yapılarla hem dünyadaki diasporayla hem de Türkiye'deki diğer paydaşlarımızla da bu hususta bir işbirliğimiz, bir tanışmamız söz konusu olmuş oldu. Doğu Türkistan meselesinde şaka değil soykırım derken, sloganı belirlerken de aslında dediğim şey şuydu: bir insanlık dramı yaşanıyor Doğu Türkistan'da. Bugün insan hakları anlamında değerlendirdiğiniz yaşam hakkı başta olmak üzere işkence, eziyet hakkından, adil yargılanma hakkına, Ankara yasağından diğer şeylere kadar, din ve vicdan hürriyetinden kültürel haklara kadar, 1. kuşak, 2. kuşak, 3. kuşak haklar, artık adına ne koyarsanız koyun, aslında Doğu Türkistan bağlamında değerlendirdiğiniz zaman hepsinin yerli bir edildiğini, hepsinin hiç edildiğini, hepsinin ihlal edildiğini gördüğünüz bir şey. Ve gerçekten insanlara Doğu Türkistan'da yaşanan sorunları aktardığınızda bunu anlamak, yani tahayyül etmek kelimesini kullanıyorum ben. Tahayyül etmekte zorlanıyorlardı insanlar, zorlanıyorlar. Yani herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın işte 75 aşırılık bildirgesi dediğimiz içeriğinde çok hepimizin normal hayatında, rutin hayatında normal olabilecek olan veyahut da insanın doğası gereği zaten olması gereken. Yani bir ay yıldızlı tişörtü giymenin, evde fazla bıçak bulundurmanın, evde fazladan yiyecek içecek bulundurmanın, Çin Komünist Partisi üyelerine selam vermemek ve onları hoşnut etmemenin ne zaman biteceği belli olmayan bir kamp hayatının başlangıcı olması. Yine Çin Komünist Partisi üyesi insanların kardeş aile projesi kapsamında, adı böyle tabii, bunlar propaganda aracı, sizin evinize yerleştirilmiş olması, sizin evinizdeki yaşantının içerisine bir fiil, yani aslında mahreminize, bizim dini değerlerimize göre alınması, onlara herhangi bir şey denilmemesi, çocukların, gençlerin, kadınların çalıştırılması vesaire gibi birçok şeyi anlattığınız zaman bütün bunları 21. yüzyılda işte tüm özgürlüklerle beraber insanların yaşadığı bu coğrafyada veya Avrupa coğrafyasında anlatmak gerçekten zor oluyor. Tahayyül etmesi de zor oluyor. Bu arada görüntüm mü durdu? Hocam görüntünüzde bir donma var şu anda. Evet. Sesim geliyorsa görüntünün donması çok problem değil. Evet. Ama sesinizde hiçbir problem yok. Tamam. O zaman devam edeyim. Yani bu minvalde biz bunu anlatmak için gerçekten sessiz çığlık dediğimiz Doğu Türkistan meselesini aktarabilmek, bununla ilgili farkındalık çalışması yapmak ve yine bu noktada dikkat çekmek önemli bir konu. Ve karşınızda da aslında bir propaganda ordusu var. Yani Çin'in bu noktada hem yanlış haberleri yayan, hem sizin dünyaya vermiş olduğu, zaten çok kısıtlı haber alma imkanınız var iken, bu kısıtlı haber alma imkanınıza istinaden söylediğiniz söylemlerin de Çin tarafından mutlaka bir karşı antitezinin üretildiğini, bunun propaganda kapsamında alındığını ve sırf meslekleri, işleri bu olan onlarca, yüzlerce kişinin de bu alanda çalıştığını biliyoruz. Zaten Çin'in sadece Doğu Türkistan meselesiyle ilgili değil, sonuç itibariyle siyasi anlamda da Komünist Parti yapılanmasıyla Komünist Parti'yi ve Komünist Parti ilkelerini benimsetmek anlamında zaten bir propaganda servisi var ve bir propaganda birimi var. Ülkeye giren veya çıkan tüm yayınların kontrol edildiği gibi tüm unsurları da kendi etrafında toplayacak ve kendi hegemonyası altında alacak şekilde propaganda yapmaya gayret ediyorlar. Burada
bizim dikkat etmemiz gereken, bizim yapmamız gereken ne var? Biraz aslında 1 Nisan programıyla beraber de tecrübe ettiğim bazı deneyimleri aktarmak istiyorum. Gerçekten karşımızda çok büyük bir propaganda ordusu var ve bizim doğruluk ve dürüstlük ve samimiyet dışında çok fazla bir elimizde argüman yok. Yani bizim ne olursa olsun, hangi amaca hizmet ediyorsa etsin, hani yasak ağacın meyvesi de yasaktır diyoruz ya, bazı abartmalardan, bazı gerçek olmayan veya kaynağını gösteremeyeceğimiz şeylerden uzak durmamız gerekiyor. Yani biz propaganda ordusu var derken, ben katıldığım bir programda işte 2 milyondan fazla insan bununla ilgili çalışıyor dendiğinde, belki Çin nüfusu göz önüne alındığında 2 milyon küçük bir rakam ama sonuç itibariyle bu rakamın alt şeyini tam olarak vermediğinizde veyahut da altına oturtmadığınızda bu bize afaki ve şey geliyor. Veya işte Çin'in işte şu kadar mesela uzayda 1200'den fazla uydusu var. Bugün Google'a girip de en açık kaynaklardan bile bundan daha az uydusu olduğunu gördüğünüzde sizin sözünüz boşa düşmüş oluyor. Sizin sözünüz yanlış olmuş oluyor. Veyahut da siz bir görüntü paylaştığınız zaman bunu Doğu Türkistan halkına veya başka bir şeye istinaden paylaştığınızda, Çin kaynakları hemen bunu alıp size tekrar geri döndürüp işte bu aslında Çin'deki hapishanede Çinlilerdir buradaki fotoğraftakiler dediğinde veyahut da başka şeyler yaptığında bu sizin inandırıcılığınızı ortadan kaldırıyor ve sizi zaten Çin doğru sözlerinizin yanına yanlış sözler söyleyerek zaman zaman belki de sizin doğru şeylerinizin arasında kendisi yanlış şeyler de katarak zaten kendi propagandasına alet ediyor. Yani bizim 1 Nisan'da mesela toplama kamplarıyla ilgili, daha doğrusu Doğu Türkistan'daki hayatla ilgili Meryem Sultan isimli bir hanımefendinin YouTube'dan şeyini vermiş olduk. Yani ben bizim katılımcıların hepsinin bunu seyretmesini rica edeyim buradan. Yani Meryem Sultan'ı dinlediğiniz zaman sonuç itibariyle abartısız, saf, temiz bir ifade görüyorsunuz. Yani Meryem Sultan çocukluğundan itibaren çalışma kamplarında çalıştırıldığını, pamuk topladığını, pamuk yeterince kilo toplamadığı zaman bununla ilgili cezalandırıldığını söylüyor mu? Söylüyor ama hani bunu ajite edecek şekilde veyahut da işte şöyle de sürünüyorduk, böyleydi, bu kamplarda 100 milyon kişi vardı falan gibi afaki şeylerle bunu dile getirmiyor. Veyahut da yine bizim kendi içimizde yani bizden olmayan, ben bizden olmayan demeyeyim de buna, şöyle söyleyeyim, mesela birçok farklı Doğu Türkistan meselesiyle ilgili çalışan yapıyla şey yaptığımızda, yani bugün Kazaklarda çok ciddi bir mesela şey var, tanıklar var, Kazak uyruklu. Çünkü onlar Doğu Türkistan'da olup Kazak uyruklu oldukları için Kazakistan'a döndüklerinden, Kazakistan'da da Çin'e nispeten daha rahat bir ortam olduğu için tanıklıklarını daha rahat ifade edebiliyorlar. Daha rahat tanık olabiliyorlar ve bu yüzden de Doğu Türkistan toplama kamplarıyla ilgili elimizdeki tanıkların çoğunun aslında Kazak uyruklu olduğunu söylemek mümkün. Ama maalesef görüyoruz ki Doğu Türkistan dernekleri veya yapıları kendi yaptıkları programlarda veya kendi yayınlarında Kazaklardan bu tanıklıklarını almaktan çok şey durmuyorlar. Yani birbirleri arasında da bu noktada ayrılık var. Yani düşman bu kadar net, bu kadar büyük, bu kadar güçlü iken bu noktada güçlerimizi birleştirmek, bu noktadaki gerek Doğu Türkistan'la ilgili olan dernek ve grupların, gerekse diğer Doğu Türkistan'a duyarlı olan yapıların bu noktada ayrı ayrı faaliyetler yapmak yerine artık güçlerini bir arada birleştirerek bu noktada bir şeyler söylemesi çok daha anlamlı oluyor. Çünkü aynı ok misali gibi tek tek kırılan oklar bir olduğunda zaten güçlü oluyor, güçlü bir ses getiriyor. Biz 1 Nisan'da da
tüm dünyada 34 ayrı ülkeden 200'den fazla sivil toplum kuruluşuyla beraber mesela basın açıklamamızı yaptık. Bunun nedeni de Çin'e aslında bunun sadece bir Türkiye. Çünkü Çin anti propagandaya o kadar iyi yapabilen ve bununla ilgili kıvrak hareketler yapan bir ülke ki siz bunu sadece Türkiye üzerinden yaptığınız zaman işte Türkiye'deki diasporaya bir şey söylüyor. İşte Amerika'dan yapıldığı zaman diyor ki zaten Amerika ile ben düşmandım. Ondan bunlar bu iftiralarda bulunuyor. Yani sizin söylediğiniz her şeye veyahut da yaptığınız her eyleme karşı bir propaganda geliştiriyor. O yüzden de siz ne kadar yaygın şekilde buna karşı durur, ne kadar yaygın bir söylemle ve doğru söylemlerle karşılarında durduğunuz zaman gerçekten hareket edeceğiniz bir şey kalmıyor. Meryem Sultan videosundan bahsettim. Meryem Sultan'ın tanıklıklarını anlattıktan sonra 2 gün sonra başka bir kanaldan Çin unsurları Meryem Sultan'ın annesine şey yaptı. Video gönderdi. Kızım işte aşırı düşünceleri var. Bundan dolayı şey yapıyor. Biz burada da gayet rahatız. Burada da iyiyiz diye kadıncağız ifade veriyor. Bakın bunu söylerken bile kadının görüntülerine baktığınız zaman Twitter'dan şu an görüntüm hala donuk vaziyette değil mi? Keşke bunu çözümleyebilse idik. Şöyle Stop yapsam. Deyip tekrardan. Tekrar yapıyorum ama tekrar düzelmiyor. Neyse yani kusura bakmayın hani göstermek isterdim burada ama hani elinde bir yandan bunları söylerken elindeki bezle bardakları temizliyor teyzemiz. Yani 70'in üzerinde bir babaannemizden bahsediyorum. Ondan sonra evdeki bir şeyleri falan temizliyor. Hani bu aslında olayın ne kadar kurgu olduğunu gösteriyor. Düşündüğünüz zaman yani aynı kadına sorun kızınla ne zamandır görüşmüyorsun diye. Kızı diyor ki ben yıllar oldu görüşmeyeli kendisinden haber almıyorum annemden diyor. Yıllardır evladıyla görüşmeyen bir kadının velev ki devlete karşı birisi bile olsa ona işte alelade elinde bardağı silerken bir görüntü vermesi. Hani Çin şunu düşünüyor. Hani bak kadın bu kadar rahat, bu kadar kendi işinde, ev işleriyle falan uğraşıyor. O esnada da kızına ya kızım sen ne yapıyorsun? Yanlış işler yapıyorsun diyor hesabına getiriyor. Yani bu bile aslında kendi şeyi veyahut da insanlar kamplarla ilgili bu kadar gündem olduktan sonra Çin bazı işte basın mensuplarını, bazı yapıları Doğu Türkistan'a davet etti ve bu kamplarda diyor ki ben diyor Çince öğretiyorum. Ben işte onları meslek edindiriyorum. Yani bugün yolda insanları çevirin Çince öğrenmek ister misiniz diye sorun. Sonuç itibariyle çok ciddi bir ticari potansiyeli olan, çok ciddi bir ekonomik vizyonu olan bir dil Çince. Öğrenilmesi de tavsiye de edilebilecek bir dil. Çince öğrenmek istiyorsunuz diyelim. Ben gönüllüyüm Çince öğrenmek. Biz seni bir kampa alacağız. Bu kampta ailendeki bireylerinle hiçbir zaman görüşmeyeceksin. Dışarıya çıkmayacaksın. Bu kampta sen eğitilinceye kadar ve senin biz eğitilmiş olduğuna dair kanaat getirinceye kadar kalacaksın. Çünkü ne kadar kalacağım belli değil. Bu arada biz sana meslek de edindireceğiz. Burada seni de çalıştıracağız vesaire gibi bir şey kim kabul edebilir mesela? Ama Çin bunu propaganda olarak ya işte bu insanlar bakın burada ne kadar mutlu ve o insanların o videolarını mutlaka BBC'nin şeylerini bakın. BBC'de en çarpıcı bir noktada şeyler var, belgeseller var. Ve orada işte insanlar gülerek biz aşırılıklarımızdan kurtulduk. İşte burada dans ediyorlar bakın, işte burada eğleniyorlar falan gibi görüntüler. Fakat siz oradan o görüntüleri izleyip çıktıktan sonra o insanlar orada yaşıyorlar. O insanlar orada kalmak zorunda kalıyorlar. Tüm bunları düşündüğünüzde veya değerlendirdiğinizde aslında bütün o propaganda yapmaya çalıştıkları her şeyin kendi aleyhlerine döndüğünü ve sanal dünyalarının yıkıldığını görüyoruz. Ama bizim yine yapmamız gerekenlere gelince bakın ben 1 Nisan'da gerek sosyal medya faaliyeti yapabilmek adına gerekse insanlara gerçekten bir şeyleri aktarabilmek adına farkındalık anlamında içerikleri şey yapalım dedik, toparlayalım dedik.
Yani niye içerikleri toparlayalım? Çünkü gerçekten ben şunu gördüm bu faaliyetimizde. Biz slogan olarak bir faaliyet yapacağımız zaman da ilk önce bir slogan buluyoruz. Yani neticede bir sloganla işte sessiz çığlık diyorsunuz. İşte şaka değil soykırım diyorsunuz. Aslında bir sloganla onu var etmeye çalışıyorsunuz. Ama bizim yaptığımız sosyal medya çalışmaları olsun, diğer çalışmalar olsun, slogandan öteye gitmek zorunda. O farkındalığı oluşturmak zorunda. O içeriği vermek zorunda. Çünkü bu sefer ben sosyal medya çalışması yapacak arkadaşları topladığım zaman şunu söylüyorlar. Ya tamam biz bununla ilgili çıkalım, Doğu Türkistan'da şey var ama biz gerçekten ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Biz bununla ilgili hangi delillerle konuşuluyor bilemiyoruz. Biz Doğu Türkistan'da toplama kamplarına alınan 5-8 milyon insan diyoruz. Neye göre diyoruz? 5 ile 8 arasında 3 milyon insan oynuyor. Ve bu toplama kamplarına alınmak veya yaşam haklarının ihlali konusunda illa milyonlar olmak zorunda değil. Yani biz bunu abartmak için 8 milyon, 10 milyon, 30 milyon demek zorunda da değiliz. Yani 100 kişinin de 1000 kişinin de bir kampta yani bugün Guantanamo'da tutulan insanlar insan hakkı ihlaline uğruyor. Kaç yüz kişiler, kaç bin kişilerde biz Doğu Türkistan meselesini hani kampta kalanların sayısını 8 milyona çıkartmak veya 18 milyona çıkartmak bize yapılan haksızlığı daha da büyük bir pozisyona aslında getirmiyor. Bizim onu ispatlayamadığımız veya gösteremediğimiz noktada bizim iddiamızı veya bizim söylemlerimizi çürütüyor. Biz Çin'in her yıl kendi kaynaklarına göre biz 1 milyon 200 bin kişiyi eğitim kamplarından geçiriyoruz beyanını esas alıp 2017'yi de bu noktada kampların kuruluş ve toplu halde insanların alınma sürecinin başladığı tarih alırsanız 2021'de dersiniz ki biz Çin kaynaklarının verdiği bilgiye istinaden, çünkü hepsi kapalı bir toplum, kapalı bir ülke, bununla ilgili net kayıtlar yok ama kendi beyanatlarından toparladığımız ve her yıl 1 milyon 200 bin kişiyi buradan geçirdiklerini söylediklerinden yola çıkarak bugün 4 milyon 800 bin Doğu Türkistanlı'nın bu kamplarda bu eziyetlere maruz kaldığını, binlercesinin bu işkencelerden ve diğer şeylerden geçtiğini söyleyebiliriz dediğimizde aslında daha net, daha kaynak verir, daha insanları doyurur bir şey söylemiş oluyoruz. Yani o yüzden de dediğim gibi biz içerik üretmeye başladığımız zaman evet videolar var, tanıklıklar var vesaire bakıyorsunuz. Mesela Türkiye kamuoyu açısından söylüyorum. Birçok kaynağın ben İngilizce olduğunu gördüm. Tabii ki doğal olarak Doğu Türkistanca konuşuluyor orijinal. Çevirisi İngilizce yapılıyor. Tüm evrensel anlamda ifade etmesi için. Ama siz Türkiye kamuoyunu aydınlatmak istiyorsanız sonuç itibariyle Türkiye'ye yönelik bir şey yapmanız gerekiyor. Bunu o zaman Türkçe altyazıyla veya Türkçe içeriklerle geliştirmeniz lazım. Veyahut da üretmeniz lazım. Yani veya görsellerimizi çeşitlendirmemiz lazım. İçeriden bir şekilde haber alma kaynaklarımızı veya haber alabilme niteliğimizi artırabileceğimiz çalışmalar yapmak lazım. İçeriden bir şekilde dışarıya çıkanlara o güvenli ortamı sağlayıp onların tanıklıklarını her şeye rağmen. Yani bugün tecavüze uğradığını söyleyebilmek çok mümkün değildir. Çok kolay bir şey de değildir. Ama bu tanıklıkta bulunulabilmesi veyahut da insanlara bazı şeyleri sorduğunuzda dedim ya Meryem Sultan çok ajite edici bir şey yok ama orada tüm aslında olayı az çok görüyorsunuz. Yani insanlara bir soru sorduğunuzda bu sorunun cevabında gözünden süzülen yaşlar bile aslında bir cevap veriyor. O hiçbir şey söylemese bile. Ama bununla ilgili bir çalışma yapıp onların bu tanıklıklarını da biriktirmek noktasında bir şey yapmamız lazım. Biz şakadeylsoykırım.com sitesinde mesela Doğu Türkistan'la ilgili hem bu tanıklıkları hem videoları hem bilgileri hem raporları toparlamaya çalıştık. Aslında bizim yapacağımız propaganda ve protestoların bir başka versiyonunda da insanlara içerik ve bilgiyi bulabilecekleri bazı alanlar oluşturup burada bir nevi kütüphane gibi insanların gerçekten bilgilenebilecekleri. Yani Doğu Türkistan'la ilgili sloganı duydu.
merak etti. Doğu Türkistan raporunu da okusun. Bir değil birden fazla okusun. Sadece benim gözümle değil İnsan Hakları Derneği gözüyle de okusun. UNHCR gözüyle de okusun. Sol menşeli bir dernekten de okusun veya sağ menşeli bir dernekten de okusun. Hepsi burada bulunsun. Problem değil. Biz bunlardan korkmuyoruz. Son dakikalarımız propaganda veya protestolar içinde bir şey daha söyleyerek neticelendirmek istiyorum. Yine yaptığımız hatalardan birisi. Biz 1 Nisan'da program yaptığımızda 27 veya 26 Mart'ta Çin Dışişleri Bakanı geldiği için protesto yapıldı. Bildiğim kadarıyla hemen akabinde 1 Nisan hemen akabinde katliam dolayısıyla bir şey yapıldı. Hemen bir hafta sonrasında da yine bir basın açıklamasıyla Çin'den anti propaganda vesilesi bir film yayınlanmıştı. O filme karşı bir şey yayınlandı. Yani şunu demek istiyorum. Kamuoyunu da hazırlıksız, içeriksiz, sadece biz gidelim ve bununla ilgili ses çıkartalım diyerek yapacağınız ses çıkartmalarla kendi gücünüzü efektif şekilde kullanmadan yaptığınız programlarla bunaltmamanız gerekiyor. Yani insanlar sosyal medyada ya yine mi Doğu Türkistan dememeli. Veyahut da siz gerçekten bir meydanda toplanıyorsanız orada 300 kişiyle 500 kişiyle değil, bir basın açıklaması yapıyorsanız sadece 3 kanal 5 kanal değil 50 kanalı toplayabileceğiniz, binlerce kişiyi toplayabileceğiniz, eğer bir sempozyum yapıyorsanız buna uluslararası nitelik kazandırabileceğiniz, yani bu da şu demektir, bugünden başlayıp bir yıl sonrasını düşünmek, bir yıl sonra yapacağınız sempozyumu netleştirmek demektir. Bunları yaptığımız zaman Çin gibi büyük bir ülkeyle karşı bir şey yapabiliriz. O zaman doğru söylemimizi ortaya koyabiliriz. O zaman söylemlerimizin altını akademik olarak net olarak doldurabiliriz ve o zaman da hem farkındalık anlamında hem de sesimizin duyurulması anlamında doğru yerde olmuş oluruz diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkürler konuşmalarınız için. Çin'in propaganda ordusuna yönelik yapmış olduğunuz sergilenen farkındalık çalışmalarına güzel örnekler verdiniz. Meryem Sultan örneğini verdiniz. Yine bu konuyla alakalı daha fazla bilginin şakadeilsoykırım.com adresinde bulunabileceğini ifade ettiniz. Uğur Bey çok teşekkür ediyoruz konuşmalarınız için, kıymetli bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sağ olun. Programımızın şu anki bölümünde ikinci webinarımıza birlikte devam edeceğiz. İkinci webinarımız İngilizce gerçekleştirilecek. İngilizce gerçekleştirecek programı Ahmet Cevdet Bey moderatörlük edecek. Ahmet Cevdet, welcome to the program. Can you hear me? Okay, welcome to Cham. I hand the conversation over to you. See you. Okay, thanks a lot. Okay, Assalamu alaikum, Mr. Mohammed. Ladies and gentlemen, we are continuing on pressing on public opinion to make the world aware of what's happening in Turkestan and its issues. We are welcoming Mr. Attorney Nur Mohammed Turkestani with the title of From Occupation to Genocide, East Turkestan. Okay, sir, the stage is yours. Welcome. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I thank the organizer, the International Youth Group, and also the other assisting organizations and the entities, individuals who are moderating the program, making the cause of the East Turkestan to be heard by the wider communities around the world, specifically in Turkey. First of all, my name is Nur Mohammed Majid. I live in Australia for the last 15 years. I'm a father of 4 Uyghur children, and I work in this country, and I also work for my community for the last 15 years too, known as one of the strong advocates for the case of East Turkestan and the Uyghur community in Australia. The case of East Turkestan, it starts with its own name. East Turkestan, for some, it is not known. For some, it is well known, and for some, it is forbidden. For some, it is
is privileged. For all of the Uyghur people living inside East Turkestan and outside of the world, every Uyghur is deserving to call its country, the country, as East Turkestan or Doğu Turkestan or Sharq Turkestan in their own language, whereas the Chinese government is strongly opposing the notions of East Turkestan, both in China and elsewhere in the world. The notions of name of East Turkestan is very well used in Turkey, both by officially or non-officially, referring as Doğu Turkestan to the public. East Turkestan is also relevant to a political topic in today's geopolitical discussions, because East Turkestan was an occupied territory, just like Palestine, Kashmir, and other colonial parts of the world, like the former part of Africa or former part of Southeast Asian countries. East Turkestan was illegally annexed by the Chinese Communist regime in December 1949 after the secessions of the Chinese Communist Party in October 1949 in Beijing. And this, what we believe, the international community, that time the winning countries of the Second World War, when they are discussing about the next plan for the secessions of the countries, third countries, China was given such incentive to occupy East Turkestan by military force. Because in 1949, there is a historical evidence to state that East Turkestan's name, legitimacy, the constitutions, national army, educational institutions, and the other means of system were still remain intact, which is clearly stating the nation was existing. It's not fabricated story. But China used the same term until 1952. The East Turkestan, in partial way, in internal media or outside of the world, they still used, but slightly changing the name as Chinese Turkestan or Turkestan. However, after 1953, the Chinese government is strongly disallowing the use of the term of East Turkestan in the Chinese media, in the Chinese public, and the Chinese institutions. And then they replaced the name with Xinjiang Uyghur Autonomous Region in 1955. So the first questions to the audience so what was the name of that region before 1955? Simply, the region was East Turkestan. That's why our forefathers in the first half of the 20th century, they established the two republican sovereign states in East Turkestan, the first one named in 1933, East Turkestan Islamic Republic. And the second republic was named as East Turkestan Republic in 1944, and that remained intact until 1952. And what we believe that the system was there, but as the Chinese communist regime started to annex the East Turkestani territory into its own boundary, they intended to destroy, firstly, the National Army of East Turkestan. Then they targeted the elite group of East Turkestan. Then it comes to the economic structure of East Turkestan by arresting all the wealthy Uyghurs, taking over their lands, possessions, or other means of resources. Then it comes to the destructions of the intellectuals or the leaders of the communities, because those one who were having the sound knowledge about the existence of the statehood of East Turkestan, plus that their connections to the outside of the world. Hence, the China is targeting the firstly national army, secondly the wealthy sector of East Turkestan, landowners, elite groups, religious leaders, and all the intellectuals. This is well orchestrated propaganda by the Chinese state for a number of years since 1949.
The successful implementations of such destruction policies remain unknown to the international world because China was remaining as one of the country that the overseas nations are unable to access any part of China until 1970s, because China was a country is like a locked up stage that no one is able to assist. Only they have a close connections with the Soviet Union of that time, and then the Soviet Union had a similar structure, which is not allowing any of the other countries to invest in their respective countries or respective regions. This has given China a huge green light or privileges to implement the occupation policy, the destruction policy in East Turkestan and Tibet. East Turkestan's resources first was given to the semi-military style Chinese population under the name of the Construction Corpus, which were actually the former Chinese National Army forces who were defeated by the East Turkestan National Army. They were renamed as part of the Chinese Liberation Army, and they settled in East Turkestan, and they were given the most fertile land in the north part of East Turkestan, in Sanji, Kuytun, Shikhanza. All these areas were given to the Bingtuan, which is Construction Corpus. They are able to settle with no restrictions and are able to explore all the available resources of that country, because none of the Uyghurs were allowed to settle in those areas by force. Secondly, the Chinese government is using its military power to suppress the nations from 1950s until 1960. 10 years period, they pacified the former National Army components of East Turkestan, and then destroying all the areas of the military areas. Like 50,000 strong National Army of East Turkestan was destroyed in 10 years of period, 10 years of time. Because all the arms were collected by the Chinese government, and also the army leaders, the generals, the commanders were demoted or promoted into the civil areas that not able to come back to the armed struggle. So they achieved that, because then there was a period from 1960s, mid-1960s to mid-1970s, there came a cultural revolution period that China, under the leadership of Mao Zedong, they implemented a dark period of the history that destroyed the existing culture of the different groups. This has greatly affected the Uyghur Muslims of East Turkestan, because according to the Chinese account, from 1960s to 1970s, all the masajids or the worship places in East Turkestan were completely destroyed by the Chinese authorities, and none of the religious elements or components will remain active, as Chinese government is targeting the religious community so harshly that none of the imams will live safe. Everyone will imprison, and anyone who is reading Quran was sentenced to long term of imprisonment. This started, the detentions or incarcerations of the Uyghur Muslim community started in 1960s. And then all the religious textbooks were burned, put into fire, and anyone who had possession any type of religious textbooks were penalized by the Chinese government and by the Chinese law. And all the masjids became in the stables of the pigs, and the imams were forced to lead the pigs, not the jama'ah. This was the history too. And by 1976, by the time when Mao Zedong died, there is no one religious community in East Turkestan. There is no open religious community. There is no single masjid or worship places were operating legally in East Turkestan,
because every single operating small or larger mosques were completely destroyed or reshaped or renamed. So what happened? But Chinese government is allowing some time of easement stage for all around China in order to implement their policy to open door to the Western investment starting from 1978. 1978, the third generation leader, Deng Xiaoping. So under his leadership, China became one of the receiver of the foreign investment, because Deng Xiaoping has given a full statement at the United Nations Forum in 1978 stating, we are becoming a friendly nation to all of the countries around the world. We are changing our behavior and attitude. If China is becoming one of the aggressor in the future, I challenge and I ask, I demand from the international communities to take a collective actions to penalize Chinese government. That statement is still available online and also archived in the United Nations, the archive departments. But China did not follow that once, because they, as soon as they got the enough investment from the Western countries inside China, and for that period, they allowed the Islamic components of East Turkestan revived for a while. They allowed us to reopen our masjids starting from 1980s, opening the open market policies starting from 1980s, and opening the Uyghur communities to practice socializing or interacting each other with business or other means of structural socialization processes. In the short period of time, from 1980s to 1985, Uyghur community has gained a stronger advancement in terms of religious educations, in terms of business advancement, in terms of community building process, and the plus that recognition of their identities. But this has given China another fear factor. Hence, Chinese government wants to terminate the Uyghur race by controlling the population growth. In 1985, Chinese government implemented the birth control policy in East Turkestan, and this allowing the Uyghur families not to have more than 3 children, 2 children in the urban areas and the 3 children in the non-urban areas. This has impacted the growth of the Uyghur population. However, despite the government legislations, the Uyghur communities living in the non-urban areas, they continue to have more children, which has increasingly impacted the growth of the Uyghur populations. By 1990s, hence, the Uyghur populations has reached to more than 8.5 million. More than 8.5 million. And then this has given China another fear factor. They wanted to say to create another policy to terminate the Uyghurs' regeneration process, the Uyghurs' awakening movements. Because by 1980s, by the 1990s, the Uyghur community is able to travel to Middle Eastern countries, Turkey or other countries, to get some information from the outside of the world, to learn about what means freedom, what meant to be an independence from China. Specifically, after the collapse of the Soviet Union in 1990s, the East Turkestan's neighboring countries, such as 5 Turkic nations, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, and Uzbekistan, 5 countries got independence. And this has given a shining light to East Turkestani people. And they also deserve it for the similar structural statehood for their nations. And then people start to learn the process of peaceful struggle, peaceful resistance against the Chinese occupational policies. However, Chinese government used this one as another excuse to crack down on Uyghur Muslims of East Turkestan. From 1990s, they started to using military forces
to crack down on civilians openly. This is the starting point. And this is start with the Bahrain revolutions, happened on the 5th of April 1990 in a small township in southern part of East Turkestan. There were 200 group of Uyghur individuals resisted the Chinese governance system in the regional area, which resulted China to use more than 20,000 heavily armored military force to crack down the small township, killing more than 20,000 civilians in the 2 or 3 years' time. That was first known after the Chinese open door policy after 1980s, the first known major military crackdown on civilians. And then from that moment, China has given a name to the Uyghur Muslims of East Turkestan, and then it's called separatism. Separatism, which in China means any group wants to secess any part of China or any part of their own country to establish an independent from China. That means separatism. Uyghur Muslims then were under this constant surveillance of the Chinese state, constant attack, monitoring, and also constantly is subject to the violations, harassment, intimidations, and the other means of torture inside East Turkestan. In 1990s, along with the suppressing the Bahrain Revolution, Chinese government successfully established major prison facilities around East Turkestan, specifically in Khotan, Kashgar, Aksu, and the Gulja, Ili, 4 regions. They established about more than 20 prison facilities to detain specifically the Uyghurs under the name of political prisoners. And among them, there is, I have to mention that my wife's uncle and my other family members were arrested and they sentenced for lifelong imprisonment in 1990s, and they are still in prisons. We are unable to know under what condition they are living at the moment. Then when it comes to from 1990s to 2000, that 10 years period, Chinese government continuously suppressed the nation internally and depriving all the political, social, religious, cultural rights of the Uyghur Muslims, not allowing foreign media, foreign countries, or foreign NGOs to access the region. Hence, there has not been any of the international media reports or coverage on the issues of the Chinese genocide policies inside East Turkestan. But in 1997, there has been another uprising in Gulja, which is in north part of East Turkestan. The use of the Muslim group has resisted against the Chinese birth control policy, plus that, the Chinese illegal detentions of the religious leaders in Gulja city of East Turkestan, which resulted that China has used the military force to shoot at the people in public. And this incident, because happened in the border city with Kazakhstan, many of the residents were able to escape from China to Kazakhstan, then sought refuge at the United Nations High Commission for Refugees and fled to Turkey, Europe. And from that moment, the Western countries or the international community is starting to notice the severity of the Chinese genocide policy, Chinese persecution policy on Uyghur people of East Turkestan, starting from 1998. That's why the first Amnesty International report produced in 1998 is exclusively detailing how China is shooting, how China is also relating the detentions of the political prisoners and the organ harvesting processes, and also the nuclear testing that has happened in 1960s to the 1970s, and also the other means of migration, demographic changes by the installment of the Han Chinese citizens from inland China to East Turkestan. At the same time is growingly terminating the birth rates of among the Uyghur populations. Since 2000, then Chinese government facing is another green light, because the international community is using another terminology called war and terrorism. This is another
fabricated agenda or particularly targeting the Islamic identity of the countries. And then China has used these ones, and since 2000, they use the terminology called war on terror. War on terror. This has given the Chinese government to use excessive resources to accuse any of the Uyghur citizens living in East Turkestan under the label of terrorism, separatism. The two names came with. Since 2000, in 2009, then there is another uprising in Urumqi because Chinese government used the Uyghur taken into inland cities. They used as sex labor, cheap labor, and in 2009, in June, there was a massive killing incident in Shaoguan city of Guangdong province. The Uyghur workers were looted and barbarically killed in the factories in the dormitory room at 1 a.m. in the morning. Everyone was sleeping. And then when the news were reached to East Turkestan, some of the youths living in Urumqi staged into the public square to demanding the government to take actions on the atrocities. However, Chinese government is allowed all the Uyghurs are able to gather in the public square. By the time they are preparing the military tanks, the snipers, and also other forces to detain, to attack all these Uyghurs. And from 2009, they have given another name to the Uyghur Muslims called extremism. So the three names, what they call separatism, terrorism, extremism, three forces that has been created by the Chinese state. But East Turkestan has remained under Chinese occupation since 1949 until today. But we haven't seen that any of the major destructions of the Chinese infrastructure in East Turkestan by the Uyghur communities. China has built 14 airports and thousands of miles railway and the road infrastructure buildings in East Turkestan. Each year, East Turkestan is receiving more than 150 million Chinese tourists coming to generate revenue for Chinese economy. But Chinese government still describing East Turkestani people as terrorists. Okay, sir. I'm sorry to interrupt you here because we are in our last minute. We passed the time. We would listen for days for these summaries, actually. So I would give you like the last, so apologize because of the program of the gathering. We can give last minute to summarize and thank you. No problem. I'm just coming to the final point now. So since 2016, China used this excuse to tackle these three issues, which is terrorism, separatism, and extremism. They built up massive detention facilities, incarceration facilities in East Turkestan to detain millions of Uyghurs, despite they have never committed any crime. They have never breached any laws in China. They have been loyal citizens. They have been contributing to the Chinese societies. But just because their ethnic, religious identity, they were detained in the mass concentration camps. Every single Uyghur now living in overseas, they have at least one or more immediate family members are locked up, tortured, and abused in the concentration camps. So the situation in East Turkestan is clearly demonstrating China has breached all the grounds of the Geneva Conventions of 1948. Which is the genocide conventions, because they have killed Uyghur people, they have stolen our young generations, they have destroyed our culture, they have attacked the religion completely. Hence, there is a legal grounds to argue that China has already committing genocide in East Turkestan, and the notions or the practice of genocide has been known to the international world by the researchers' effort, by the international community's effort, by the Western countries' effort since 2016. And that's why in 2021, Canada, America, Netherlands, and UK, 4 countries formally recognized the
Chinese genocide of the Uyghurs in East Turkestan. Okay, sir. So thankful for this summary. It was greatly presented. Actually, we will continue to press on the world as all to make them aware of what's happening in Turkestan. And for some suggestions from the followers, they said we would name it like Uyghuristan again, inshallah, they said. So thankful for you and for you coming here, for accepting our invitation. We hope to meet, inshallah, in Turkestan in next meeting with you. Inshallah. Thank you for Thanks a lot. So we are so grateful. Thanks a lot. No problem. So now we are forwarding the stage to my brother Shamil. Thank you, Mr. Ahmed Cevdet, for your valuable presentation and your quest. Şimdi programımızın bu sürecinde tekrar Türkçe olarak devam edeceğiz. Üçüncü webinarımıza geçiyoruz. İkinci oturumumuzun üçüncü webinarına geçiyoruz. Son webinarımız olacak bu oturumda. Ve Doğu Türkistan'da ihlal edilen kadın hakları isimli konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Yönetim Kurulu üyesi Sayın Dilnur Öztürk hanımefendi bizlerle olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Herkese Esselamualeyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Öncelikle tüm Müslüman kardeşlerimin mübarek Ramazan Şerif'ini kutluyorum. Ve bugünkü programı organize eden, emeği geçen ve katılan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yüce dinimiz İslam'da, evet sunum hazırlamıştım. Onu lütfen ekrana verebilir miyiz? Tamam. Yüce dinimiz İslam'da bir kadın doğduğunda babasına cennetin kapıları açılır, evlendiğinde eşinin imanının yarısı tamamlanır, anne olduğunda ise cennet ayaklarının altında serilir diye tarif edilerek kadının değeri anlatılıyor. Bugün tüm dünyada kadının ekonomideki, sivil toplumdaki, sosyal hayattaki, istihdamdaki, siyasetteki yeri konuşuluyor ve bunlarla birlikte kadınların gördükleri haksızlıklardan, şiddetlerden ve adaletsizliklerden bahsediliyor. Bugün sizlere Doğu Türkistan'da kız çocuğu olmak, anne olmak, kadın olmak ne demek? Doğu Türkistan'da ihlal edilen kadın hakları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Kendim sordum aslında Doğu Türkistan'da ihlal edilen kadın hakları nelerdir diye. Aslında biraz trajikomik oldu. Çünkü Doğu Türkistan'da ihlal edilmeyen bir tane hak var mı derseniz buradaki bir taneyi bulmak için epeyce düşünüp hayır yoktur diyebilirim. Akıl almaz işkencelere maruz kalan kardeşlerimin sesi olup burada konuşmak boynumun borcudur. Ancak sınırlı zaman içerisinde sınır tanımayan hak ihlallerinin hepsini bir bir anlatamayacağım için şimdiden onlardan özür dileyerek başlıyorum. Evet, dünyada birçok Müslüman kadın İslam dinine uygun şekilde giyinebilmek için farklı boyutlarda mücadeleler verdi. Şu gördüğünüz fotoğraf ta 20 seneler öncesinden görüp büyüdüğüm Çin yönetiminin kıyafetlere koyduğu yasaktır. Ama şu an Doğu Türkistan'da bir Müslüman kadının kıyafeti konuşulurken ne çarşaftan, ne uzun elbiseden, hicaptan, ne de normal bir başörtüden bahsedebiliriz. Lütfen diğer slayta geçebilir miyiz? Gördüğünüz gibi belden aşağı olan kıyafetler kesiliyor. Bırakın inancına uygun kıyafetleri giymeyi, bir kadının kendi istediği uzunlukta, istediği kıyafeti seçebilme ve giyebilme özgürlüğü dahi yoktur. Lütfen diğer slayta geçebilir miyiz? Evet, Doğu Türkistan'da 2016 senesine kadar kentlerde tek, kırsalda ise 2 çocuk politikası uygulandı. Fazla çocuk sahibi olmak isteyenlere yüklü miktarda para cezası kesiliyordu veya eğer çalışıyorsa işten çıkartılıyordu. Bu süreç içerisinde Çin yetkilileri bazı kasaba ve kentlerdeki kadınları, aile üyeleri tehdit ederek hastanelere götürüp RIA yani rahim işçi aracı ya da diğer adıyla spiral uygulaması yaptırıyordu. Fakat 2017'den sonra bunu açıkça aile politikasına başlatan, bu 2017'den sonra başlatan aile politikasına göre Doğu Türkistan'ın her yeri de 2 çocuğa sahip olanlar için uzun vadeli etkili doğum kontrolü önlemler alındı.
Yasa dışı gebelikler zorlu kürtaj yaparak gebelik ayı ne olursa olsun anında sonlandırıyor. Kadını kısırlaştırıyor. Kota dışı hamile kaldığı için de kadınları gözaltına ya da toplama kamplarına alıyorlar. Kimi zaman işte bu bebekler önceden müdahale edilip öldürülerek doğum yaptırmaya çalışıyor. Ama kimi zaman da beklenmedik halde canlı doğuruyorlar ve bebekleri annelerinin gözü önünde iğne ile öldürüyorlar. Bir hekim talebesi olarak konuşacak olursam bu kürtajlar son derecede kötü koşullar altında yapıldığı için bir daha çocuk sahibi olmak çok zor oluyor. Bedende kalıcı hasarlar oluşuyor. Üreme organlarına, mahrem alanlarına müdahale edildiği için çocukları gözü önünde öldürüldüğü için işte işin psikolojik tarafından bahsetmiyorum bile. Hem fiziksel hem psikolojik olarak ömür boyu omuzlarına taşıyacak yük oluşuyorlar. 2 çocuk sahibi ve hatta 1 çocuk sahibi olan kadınlara kimilerine spiral uygulaması yapılıyorsa kimilerinde kısırlaştırıyorlar. 2018 yılından Doğu Türkistan'da spiral uygulanan kişinin sayısı tüm Çin genelinin %80'ini oluşturuyor. İstanbul'daki bir doktor 2013'ten işte bu yana bölgeden kaçarak Türkiye'ye gelmiş olan 300'e yakın Uygur kadından 90'ının kısırlaştırılmış olduğunu belirtti. Şimdi diğer fotoğrafa geçelim. Bakın bunu Çin hükümeti kendi resmi sayfasında yayınladı. Ben uydurmadım ya da diğer biri uydurmadı. Diyor ki Uygur kadınları bebek yapma makinesi olmaktan çıkartarak radikal İslam'a karşı mücadele ettik. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bakar mısınız onlara? 2'den fazla çocuk sahibi olmak bile radikal İslam bunlara göre. Özetlersem Doğu Türkistan'da kadınların işte sistematik olarak üreme hakları elinden alınıyor. Sistematik olarak kötü tıbbi uygulamalara, son derece psikolojik ve fiziksel şiddetlere maruz kalıyorlar. Lütfen diğer slayta geçebiliriz. Şimdi çok özür dileyerek bazı fotoğrafları size gösterdim. Hani bu kürtaj denilen ve iğneyle öldürülen bebekler dedim ya. Ne olursun kusuruma bakmayın, daha doğmadan annelerinin karnında şehit edilen, daha anne diye seslenemeden bu Yecüc Mecüclerin sofrasında yemek olan bu masumların eğer bugün burada sesi olmazsam, sizlere bunu göstermezsem sızlayan vicdanım beni rahat bırakmazdı ve mahşere cevap veremezdim. Evet, belki tahmin etmişsinizdir. Bu Çinliler dünyayı meşhur bebek çorbası. Şimdi yine biraz önce bahsettiğim gibi fazla çocuk sahibi olmak veya kota dışı hamile kalmak toplama kamplarına götürülmenin sadece bir nedeni. Daha önce hocalarımız da söyledi. Toplama kamplarına götürülmek için bir suç işlemeye gerek yok. Sadece Uygur olmanız yeterli. Zaten hal böyleyken neden gözünün üstünde kaşın var diyerek insanların toplama kamplarını alıyorlar ve keyfi tutukluyorlar. Şimdi sizlere toplama kampında kadınların durumunun nasıl olduğunu anlatacağım. Toplama kampının canlı şahidi Zumret Davut diyor ki Çin polisleri Kur'an hocası genç Uygur kızı idrarıyla abdest almayı zorladılar. Rabbim Çin'dir diyene kadar işkence edildim ve kampta zorla kısırlaştırıldım diyor ve kamplarda kadınlara ne olduğu belli olmayan ilaçlar ve iğneler yaparak kısırlaştırıldığını söylüyor. Yine şahit Mihrigül Tursun diyor ki kampta o kadar aç kaldım ki bebeklerimin olduğunu bile unutmuştum. Tek istediğim şey bir lokma ekmekti diyor ve Çinli polisler beni kampa alırken bebeğimi elimden aldı. Ben kamptan çıktığımda bebeğimin cesedini sanki dondurma çıkartma rahatlığında dondurucudan alıp elime verdi diyor. Diğer fotoğrafa geçebilir miyiz? Kamp şahidi Tursunay Ziyaudun BBC'deki röportajında toplama kampındaki sistematik toplu tecavüzü anlatıyor. Diyor ki Çinli müşteriler genç Uygur kızlarını seçip götürdü. Kimileri kanamasıyla döner, kimileri ise bir daha dönemesi diyor. Kamp mağduru Kazak Türk'ü Gülzire de genç Uygur kadınların elbiselerini çıkartıp ellerini arkadan kelepçelerdim. Sonra Çinliler işlerini bitirdikten sonra odalardan temizlerdim diyor. Bunun daha ötesi var aslında. BBC News'ten izleyebilirsiniz. Diğer slayta geçelim lütfen. Burada birkaç tane cümleyi yazı olarak bıraktım. Bunları okumaya dilim varmıyor. Bakın kamptaki milyonlarca kardeşimin maruz kaldıkları işkenceleri ben okuyamıyorum ama onlar her gün bunları yaşıyor. Lütfen diğer slayta geçelim. İstanbul'da yaşayan Rukiye Ferhat cezaevinde uğradığı işkenceleri anlatıyor. Bunu YouTube'dan izleyebilirsiniz. Hafızlık yaptığı için 16 yaşındayken hapse atılıyor.
Hapiste 2 abisi gözü önünde katlediliyor. 3. abi ise ayrı katlediliyor. Babası da hapishanede şehit ediliyor. Annesi, kocası ve 3 çocuğunun ölümünü duyunca kalp krizinden evde vefat ediyor. Defalarca toplu tecavüze uğruyor. Hapishanedeyken 2 kez düşük yapıyor. Allah büyüktür yerine Çin Komünist Partisi büyüktür demesi için işkence ediliyor. Yüzü sigarayla yakılıyor. Seni kurtarması için Allah'ını çağır diyor. Birkaç ay havuzda, suda tutuluyor. Yüzü ve vücudunda 100'den fazla işkence yarası meydana geliyor. Lütfen diğer slayta geçelim. Hani bu Çinliler hep kendini aklamaya çalışıp onca şahit yalanlıyorlar ya. İşte bu kamplardan sağ kurtulan kahraman şahitlerimiz diyor ki, eğer CKP yani Çin Komünist Hükümeti Doğu Türkistan'ı ziyarete açar ve gözlemci heyete izin verirse biz onlara gitmeye ve orada yaşadığımız zulmü parmaklarımızla teker teker göstermeye hazırız diyorlar. Ama Çinlilerde nerede o yürek? Allah eğer birine düşman verecekse mert düşman versin. Yaptın bari yaptım diye bil. Eğer bir kadın bunları yaşamadıysa neden anlatsın? Değil yalandan uydurmak, bir cinsel istismarlara gerçek yaşayanlar bile anlatamıyorlar kendinin yaşadıklarını. Öncelerde biliyorsunuz Çin hükümeti toplama kamplarının olduğunu kesinlikle reddetti. Sonra uydu görüntüler ortaya çıktığında evet bunlar eğitimsiz cahiller. O yüzden biz bunları eğitip meslek sahibi yapıyoruz dedi. Ya eğitimsiz cahil dedikleri insanlar kaç üniversite bitirip doktor, profesör, alim olan insanlar. Allah aşkına onları kamplara götürüp hapsediyorsun. Sen mi onlara eğitim vereceksin yoksa onlar mı sana eğitim verecek? Bu meslek sahibi yapıyoruz dediği yerler var ya köle işçi olarak çalıştırıyorlar orada da birazdan orayı da değineceğim. İşte klasik Çin yalanları. Birini örtbas etmek için kendilerini çelişen diğer yalanlarını üretiyorlar sürekli. Lütfen diğer fotoğrafı geçelim. Şu 2 fotoğraf aynı kadının desem inanır mısınız? Bakın toplama kampına girdikten sonra ne hale gelmiş. Lütfen diğer slayta. Dünyanın birçok yerinde Çin'den gelen peruk kullanılıyor. O perukların Doğu Türkistan'da cezaevinde işkence gören, kendi saçına dahi sahip çıkma imkanı olmayan Müslüman Uygur Türkler kadınların saçları olduğunu biliyor muydunuz? Lütfen diğer slayta geçelim. Kamplara götürülen kadınların çocuklarını çocuk toplama kampına götürülüp Çin felsefesi, Çin ideolojisiyle asimile ederek tamamıyla birer Çinli olarak yetiştirmeye çalışıyor. Mankurtlaştırmaya çalışıyorlar. Kadınların anne olma hakkını, çocuklarını eğitme hakkını elinden alıyorlar. Lütfen diğer slayta. Şu masum çocuklara bakın. Daha küçücükken hayatın ağır imtihanlarıyla karşı karşıya. Ne annelerinin ne de çocukların birbirinden haberi yok. Çinliler bu çocuklara sadece ailesinden, kimliğinden uzaklaştırmakla yetinmiyor. Buradaki çocuklar cinsel istismarlara ve türlü şiddetlere maruz kalıyorlar. Lütfen diğer slayta. Hatta gördüğünüz gibi bazıları satışa çıkartıyorlar. Diğer slayta geçelim. Hani dedim ya bunların bahsettiği meslek sahibi yaptığı yerler. İşte bakın kampların içinden özellikle seçtiği 15-25 yaşlar arasındaki gençleri Doğu Türkistan'ın içinde ve Çin'in iç bölgelerindeki çeşitli fabrikalarda zorunlu olarak çalışmaya gönderiliyor. Lütfen diğer slayta geçebiliriz. CKP yetkilileri sosyal medya ve haber siteleri üzerinden bunu Doğu Türkistan'ın kökenli olarak köle işçilerinin pazarlamasını yapıyor ve fabrikalardan sipariş alıyorlar. Lütfen diğer slayda da geçelim. Evet, sadece kamplarda değil, kamp dışındaki kadınlar da tarla işlerini yapacak erkeklerin hepsinin toplama kampına götürülmesinden dolayı dışarıdaki kadınlar için yetkililer tarafından pamuk üreme yerlerine ve tarım alanlarına zorla çalıştırmakta ve onlara hiçbir ücret verilmemektedir. Ekonomik şiddete de maruz kalmaktadır bu kadınlar. Bu köle işçilik politikasını tek cümleyle sığdırmaya çalışırsam eğer Çin malında kardeş kanı vardır. Bunları bile bile Çin mallarını almaya devam edenleri Allah'a havale ediyoruz. Lütfen diğer slayta geçebilir miyiz?
Bir diğer mesele ise organ ticareti meselesi. Hele bir de tüylerimi diken diken eden helal organ meselesi var. Hani demiştim ya, kadınları sıkı sıkı doğum kontrolüne götüreceğini. Bir de 2015 yılında Çin birden herkese zorla pasport dağıtmaya başladı. Allah Allah diyoruz. Önceden türlü yüklü miktarlarda para vererek bile alınması zor olan pasaporta şimdi ne oldu? Meğerse Uygurların yurt dışındaki akrabalarıyla ilgili verileri, kimilerinde yurt dışına çıkma meyilli olduğunu ölçmeye, bir de işte pasport alması için yapıldığı tıbbi muayenelerle insanların DNA ve biyometrik bilgilerini toplayıp organ ticareti yapmak içinmiş. İşte Müslüman ülkeler helal organ istiyoruz diyorlar ve Çin elindeki veriyle uygun kişini hızlı şekilde buluyor ve diri diri organlarını alıp o helal yaşamaktan nasibini almamış parantez içindeki Müslümanlara büyük miktarda para karşılığında satış yapıyorlar. İşin detayı daha girmedim, daha girmeyeyim çünkü zamanımız da kısıtlı. Ama şu yukarıdaki fotoğraftan bahsedeyim. Hani sizlere rahatsız olmaması için fotoğraf hızlı geçiştirdik ama söylemem gerekiyor. Çin dünyanın en büyük tromformifizma ihracatçısıdır. Önce insanlar öldürülüyor ve sonra derisi çıkartılıp derisine ayrı et ve kemiklerden oluşan heykeli ayrı ihracat yapıyorlar. Bu Çin'deki askeri hastanelerin önemli gelir kaynağıdır. Şu yukarıda fotoğraf, daha sonra videoyu geriye çekerek izleyebilirsiniz. O fotoğrafta hamile kadın ve kadının karnındaki bebek öldürülmüş halde bulunuyor. Tamam, şimdi slaytım gelmiş zaten. Şimdi gelelim yine eşi benzeri daha görülmemiş bir konuya. Çin hükümeti Kardeş Aile Projesi adı altında özellikle erkekleri toplama kampına götürülen ailelere zorla Çinli yerleştiriyorlar. Eğer Doğu Türkistanlar evlerine bu misafirleri bunları kabul etmezse ya da evlerini bunlarla paylaşmazsa toplama kampına götürmelerinin yeterli sebebi olan resmi görevlilerin yatağına yatmasına, yemeğini yemesine ve evinde yaşamasına izin vermemek suçuyla Nazi kamplarına götürüyorlar. Diğer slayta geçelim. Çin rejimi elemanları hatta geceleri yatak odasına kadar 24 saat aileyi gözetiyor. Erkek yok aileyi güya evin reisi gibi yönetiyor ve kadınına çocuklarına hizmet ettiriyor. Tecavüzüyle oradan eğer çocuk ortaya çıkarsa bir de narkozsuz kürtaj yapıyor. Bakın 2018 yılında Çin'in resmi gazetesinde kendisi yazdı bunu zaten. 1.120.000 rejim elemanının Uygur evlerinde kaldığı yazıyor orada. Mahremiyet hakkı tamamıyla elinden alınıyor insanların. Lütfen diğer slayta geçelim. Uygur kızlarının ailelerinin hayatıyla tehdit ederek, aile üyelerinin hayatıyla tehdit ederek Çinli erkeklerle zorla evlendiriyorlar. Bakın siz kendinizi ya da kendi kız kardeşinizi bu kızların yerine koyarak bu anne babalarının kardeşlerin katiliyle evlenmeye zorlanan ve buna mecbur kalan bu kızların yerine kendinizi koyarak bir düşünün. Değil onların yerinde olmak, düşünülmesi, hayal edilmesi bile çok acı değil mi? Bakın şu çaresizliği yüzünden okunan kızlarımıza. Evet, kadın hakları yeterince korunamayan ya da işte şiddetlere maruz kalan kadınlardan hep şunu duydum. Ben yaşamak istiyorum. Ben ölmek istemiyorum. Özgürlük istiyorum diye haykırıyorlar. Evet, haklılar. Sonsuza kadar haklılar. Ama Doğu Türkistan'daki iffeti, namusu çiğnenen kadınlar diyor ki eğer dinimde intihar etmek haram olmasaydı hiç düşünmeden intihar ederdim. Ben ölmek istiyorum diyorlar. Artık bu zulmün hangi boyutu olduğunu siz düşünün. Yurt dışında yaşayan Doğu Türkistanlı kadınlar bir kız çocuğu olarak anne babalarından, bir kadın olarak kendi kocalarından, bir anne olarak çocuklarından 5 seneden beri haber alamıyor. Onların hayatta olup olmadığını dahi bilmiyor. Kimileri Çin hükümetinin tarafından tehdit mesajları geliyor. Yani anlayacağınız ateşin içinde de ve dışındaki kadınların da hepsi acıdan kıvranıyorlar.
Bu duyguları empatiyle anlaşılmaz, yaşamadan asla hissedilmez. Müminler bir vücut gibidir. Vücudun bir organı hastalanırsa diğerleri de acı çeker. Bütün müminler kardeştir diyen sevgili Efendimizin ümmeti değil miyiz? Son veda hutbesinde kadınlar size emanettir diyen, tek bir Müslüman kadının başörtüsü, onuru için Yahudilere savaş açıp kalesini kuşatan sevgili Efendimizin ümmeti değil miyiz? Birçok insanda gördüğüm şu: davamız bir anda gündeme geliyor ve 2-3 gün sonra hiçbir şey olmamış gibi vicdanını rahatlatıp herkes kabuğuna çekiniyor. Evet, tam olarak Musa sen haklısın ama karnımızı Firavun doyuruyor diyen çağdayız. Ama şu unutulmasın ki Doğu Türkistanlı olarak büyük bir sınavın içindeyiz ama bunları duyan, gören sizler daha büyük bir sınav içerisindesiniz. Zulmü gören bizler için değil, kardeşlerimizin bu zalimlerin yerini alarak Allah'ın gazabına mahkum olmasından endişe ediyoruz. Biz söyledik. Mahşer günü kimse demesin ki biz duymadık. Sunumum sonunda Sayın Nurella Göktürk Hanım'ın Yüreğimde Elem Var adlı şiirini sizlere takdim ediyorum. Bir kalem bulamadım sevdamı yazmak için. Narda yanan derdimle davamı yazmak için. Namus borcum, iffetim, hayam yazmak için. Üşüyor cümlelerim, misralarda elem var. Kalem değil elimde, gırdabım var, elem var. Ne yazarsam nafile, vatan fathi kirlenmiş. Milletin derdi büyük, zulümlerde horlanmış. Sessiz yığınlarım var Türkistan'da zarlanmış. Titriyor hecelerim, vatanımda zulüm var. Kalem değil elimde, yıllar yılı elem var. Destanlarım gömüldü, tarihim çimlenir mi? Fatihler doğuracak analar gamlanır mı? Her an tetikte düşman, felaket sonlanır mı? Sanmayın ki elimde türkü yazan kalem var. Vatanımda kızıl Çin, ciğerimde elem var. Yemin ettik biz Çin'i Çin Seddi'ne gömmeye. Yemin ettik Gökdoğu Çin Seddi'nde görmeye. Ettik mutlaka Türkistan'a dönmeye. İşte o gün bizlere kutlu büyük şölen var. Ancak o gün yazarım. Çünkü namus kal'am var. Son olarak Esselamu Aleyküm demesi bile yasaklanan kardeşlerimin, o kardeşlerimin adına sizlere bir kez daha selamlıyor ve sunumumu bitiriyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleykümselam. Dilnur Hanım, çok teşekkürler sunumunuz için. Gerçekten orada yaşanan zulümleri, kadınlara ve çocuklara yönelik zulümleri bütün çıplaklığıyla bizlere gösterdiniz. Tabii bazı fotoğrafları geçmek zorunda kaldık YouTube politikaları gereği engellenmesin diye. Ama bunların bir realite olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Sizler de güzel bir şekilde özetlediniz. Çok teşekkür ederiz sunumunuz için tekrardan. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, forumumuzun ikinci oturumunu burada tamamlamış bulunuyoruz. Bir 15 dakikalık aradan sonra, kısa bir aradan sonra üçüncü oturumumuzu gerçekleştirmek üzere yine burada olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Dünyada 1,5 milyar Müslüman yaşıyor. Büyük bir çoğunluğunun acıyla birlikte mutluluğu, hüzünle birlikte kardeşliği, öfkeyle birlikte umudu da tatmayı öğrenmesi gereken 1,5 milyar insan. Sınırları başkaları tarafından çizilen, gündemleri ve hedefleri başkaları tarafından belirlenen 1,5 milyar insan. 1,5 milyar Müslüman kardeşimiz. Peki bugün dünyada genç nüfus oranının en yüksek olduğu İslam topraklarında nelerle uğraşılıyor? İç savaşlar, darbeler, sivil katliamları, mezhep çatışmaları, kamplaşmalar, bölünme. Herkesin kendi hakkını kendisinin savunduğu, sorumluluklarını kendisinin üstlendiği, paylaşımın kendi içinde yapıldığı bir küresel sistemde barış, huzur ve adaletin tesisi için bir arada olmaktan başka yol olmadığına inanıyoruz. Dünyada en çok gencin yaşadığı bu topraklarda gençlerin altında toplandığı ortak bir çatının olmaması bize yarınlar adına hiç de iyi şeyler düşündürmüyor. Fakat çaresiz değiliz. Umutsuz asla değiliz. Çünkü bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar diyerek yola çıktık. Huzurlu bir geleceğe, birliğe inananlar, bunun için çalışanlar var. Genç İDSB var. İmanımız gibi her gün tazelenen enerjimiz var. Gönül coğrafyamızda bizimle birlikte aynı hayali taşıyan binlerce kardeşimiz var. Gerçekleştirdiğimiz uluslararası öğrenci buluşmalarında, İslam dünyası akademilerinde, konferanslarda, yazdığımız makale ve raporlarda, gittiğimiz ülkelerde, iletişim kurduğumuz kurum ve kuruluşlarda hep ittihat tohumları ekmek niyetinde olan gençlerle bir arada oluyoruz. 60'tan fazla ülkede gösterdiğimiz faaliyetlerle bunun uzak bir hayal değil, mümkün ve müstakbel olduğunu herkese ilan ediyoruz. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Gençlik Kurulu. 6 kıta, 63 ülke, 312 üye, bir millet. Uluslararası Gençlik Buluşmaları. Her yıl farklı bir ülkede düzenlediğimiz uluslararası gençlik buluşmalarıyla onlarca ülkedeki genç Müslüman STK temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getiriyoruz. İDSB Gençlik Konseyi, gençler arasında uluslararası koordinasyonun gerekli görülmesi üzerine İstanbul merkezli kurulan ve çalışmalarına 2016 yılı itibariyle 5 ülkeyle başlayan İDSB Gençlik Konseyi'nde farklı coğrafyalardan genç liderlerle aynı hedefe yürümek gayesiyle bir araya geldiğimiz bir yapı kurduk ve bu yapıyı İslam dünyasının her Selamünaleyküm. Tekrar hoş geldiniz 3. oturuma. Bu oturumda 3 webinarımız konuşacak inşallah. Diaspora Uygun modeli örneği hakkında konuşmak için Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği
Assalamu alaikum. Welcome again. Talk about Ramadan in East Turkestan. I'd like to leave the mic to Mr. Abdul Salam Alim, Vice President of East Turkestan Scholars Union. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, I start by thanking Almighty Allah for His countless blessings upon us and sending His salutations and His mercy upon the final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, to his entire family, household, and to his companions, and all those Muslims who follow his teachings until the day of judgment. My name is Abdul Salam Alim. I currently live in Australia. I'm originally from East Turkestan, from the south of East Turkestan, from the Khotan city. I'm currently holding the position of an imam, a teacher, and also a member of Australian National Imams Council, besides being one of the founding members of the East Turkestan Scholars Union, established in Istanbul. Let me begin by thanking the organization and organizers and this beautiful youth gathering, the 15th International Youth Gathering, for giving me this opportunity to speak as a voice of people of East Turkestan in this sacred month of the year, the month of Ramadan. As we all know that we are one of the ethnic Turkic Muslims living in East Turkestan for thousands of years. Our ancestors have embraced Islam 1,000 years ago and became a Muslim nation, living harmoniously, practicing religion, making religion as part of their identity, including culture and everything that people had in their country became part of religion. So their lifestyle, their living, talking, culture, every day-to-day life became an Islamic life. And Muslims of East Turkestan lived proudly as Muslims, and they made Islam as their identity. Yes, they are Uyghurs. They are one of the ethnic groups. That's one identity, but the biggest identity and most important identity which they are being proud of was being part of the Muslim world. But unfortunately, since the occupation of East Turkestan by the communist Chinese communist regime in 1949, I don't want to go back too much about the history. Our people have been systematically destroyed. Their identity was attacked. Their religion has been attacked. Their basic human rights were attacked. And this was going on from day one of the occupation of East Turkestan. But as we look back now in recent years, especially from 2016 onward, the Chinese government has openly shown its ugly face and made this iron fist to destroy this nation once for all. And openly they declared it, and they used the word, we have to use iron fist. To achieve their goal, they realized first that for the last 70 years, whatever they have been trying to achieve to destroy this nation, they could not, due to two important reasons. First one, their religion kept them survive, kept them moving on. Second one, their language. And then culture, other things followed after that. So from 2000, they officially removed our mother tongue Uyghur language, which is the only Turkic language spoken, still use the Arabic script. Among all the Turkic groups live in Central Asia, in Turkey, around the world. So our language was attacked, our mother tongue was attacked, and from all the education institutions,
our language was completely abolished. Then they said that they cannot still convince these people to get assimilated, to be destroyed. They're still clinging to their identity through their spiritual strength, which is Islam. So now they decided to destroy Islam, and they are doing it in many different ways. This concentration camp, which became an international news now, millions of people being put in there, and the idea was mainly to destroy the iman and faith of the people. One of the things, as they take any person into the concentration camp, is to force them to renounce their religion, and to change into loyalty to the Xi Jinping, who is the president of China. They have banned our people from every practical aspects of our religion. Now, my topic is about Ramadan. Let me just go into this point. Ramadan is one of the pillars of Islam for every Muslim. And it is so important, like every other Muslim nation sees it as significant. Our people have been taken seriously as a normal Muslim, as others do. And they've been fasting, whether they are poor, whether they are strong or not. Even those who were not feeling quite healthy, they used to love to fast. And I can give you an example of from my own childhood, that which I have experienced, that elderly people in their 50s, in their 60s, in the hot days in summer, they used to go work in the fields whole day, from morning until evening, fasting. And not only that, after the breaking of fast, they used to come and pray in congregation, Isha prayer, and then they would pray Taraweeh. And our Taraweeh prayers were amazing. Like, it would take 2, 3, 4 hours. Some nights we used to pray 5 juz of the Quran. And these people would stand strong all the nights of the month of Ramadan, practicing. And I haven't experienced any people, any Muslim people as strong as the people of East Turkestan when I see the people praying Taraweeh prayer. Our Muslims nowadays cannot even remain patient for 30 minutes, half an hour for the Taraweeh prayer. They still push the Imam to finish it early. They say it's too long. Half an hour is too long. And majority of the mosques around the world do not finish the whole Quran in the month of Ramadan. But our people used to pray every single month after Ramadan, finish the whole Quran. Once, twice, thrice. In some mosques, even more. So that was something which kept them strong. Yes, they were living under suppression. They were losing many of the things, but they kept holding on to this religion. So the government, the Chinese government, who are the enemy of religions, not only Islam, the CCP is the enemy of all the religions, Christianity, Buddhism, Islam, any religion. They see all religions as opium of nation. So they have attacked on Ramadan now in the way that they started it. They started in a way that they went for the public servants first. They forced them not to fast. Anyone who is found fasting would lose their job or get fined or would be punished in different ways. And then they went to the students in the universities, that students had to have collective lunch together in the month of Ramadan. And they provide food only in the month of Ramadan for lunch, not in the other months. And that was the fine, losing job here and there. Yes, punishment, suppression was there, persecution was there based on that. People still tried secretly fasting to keep on with their responsibility. But nowadays, they are trying to destroy the dignity of the people. Not only they say you can't fast, but also they force them to eat haram, to eat pork during the day. They force them to drink alcohol. And to teach them, to tell them that you can't fast, but you have to prove to us by eating pork that you are not fasting. People got so scared to the level that even at night, one cannot turn the light on at home. Especially someone has
problem, someone needs to go to the toilet, the bathroom, due to maybe some stomach problem, cannot turn the light on because people are made spies against each other. If anyone's light was turned on during the night, that means that was enough evidence for them against that person that he is fasting. So Ramadan is the most difficult time for the people of East Turkestan. The mosques where people used to go and pray been destroyed. Thousands and thousands of them. In the last 3 years, more than 25 to 30,000 mosques have been destroyed. From my own street where I used to live, I knew about 5-6 mosques within 5 kilometers radius. All of them were completely demolished, destroyed. And many of the mosques have been turned into bars, dance floors, and there are evidences. And recently there are pictures of video clips which became viral. Not only they dance, and they actually forcing our sisters, Uyghur Muslim sisters, to dance in there by force. So by doing that, they are punishing us in many ways. Firstly, by attack on our dignity and honor, our religion. Secondly, they are forcing us to assimilate, to be assimilated and turn into like one of them. And this way of the systematic degradation, humiliation of the people, the Muslims, are causing not only physical damage, but also the mental damage, mental destruction of our people have reached to a limit that where it's beyond one can cope, beyond one can imagine. If these stories are told to the outsiders, even those who hear these kind of stories cannot accept it, cannot digest it, because it's too huge. So this is a situation that we are going through. Now, I want to just give an example. Now, in Turkey alone, now how Muslims are feeling about because of this lockdown, because of the COVID. People are not allowed to come and pray together in the mosques. Yes, they can pray at home. Still, they can pray at home, but not being able to come to the mosque to pray makes the Muslims feel so bad. They live in sadness, unhappy, but they have to follow the instruction for their own safety, for their health reasons, to protect themselves from this COVID. But in our country, it's totally different. You can't even pray in your own homes because there are Chinese staying with you, watching your behavior, forcing you to become like one of them. So there is no way, it seems that there's no way left for our people. There's no choice left for them, except to either accept what they want, or just die or to be destroyed. But again, as Muslims, we have still this hope that we don't lose hope from Allah subhanahu wa ta'ala. Our Creator, Almighty Allah, is there. We believe that the one who helped Musa alayhi salam and his people, the one who helped Ibrahim alayhi salam, the one who helped Isa alayhi salam and Prophet Muhammad sallallahu alayhi salam, and those people who are oppressed, we believe that it will, inshallah, the Nusra will come. But the problem is with the Muslim world, with the Muslims, those who are not doing anything, those who are not doing anything for these people, not even remembering them in their du'as in this special month. I fear for them. I feel sorry for them, that how could you face Allah on the Day of Judgment? We hear on the members, on the pulpits, on Fridays, on khutbahs, that the scholars say, cry out, and they say Muslims are like one body. If one small part of the body becomes sick, then the whole body feels the pain. We say it. Almost every Muslim has memorized these statements, these ahadith of the Prophet. But where is the reality? Where is the practice of it? And many Muslims are just turning blind eye. Many Muslims are saying that this is the propaganda that China is using against the US, against Europe, against others. No, it is the truth. It's the bitter truth happening in East Turkestan right now as I'm talking here. So I, at the end, call out and urge all the Muslims, firstly, to save your own self, not to save us, not to save our people, to save your own self.
Remember your responsibility in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Remember that you will be asked about these comforts that you're enjoying, about this life that you are enjoying. You're thinking that you're safe, you're okay, but Allah will ask you. Secondly, I ask the people, Muslim people around the world, to remember the oppressed ones. Everyone knows about Palestine, the people of Palestine. But there is a huge difference. We know, we care for Palestine. It's the same thing. It's the most important part of our life as well, because there's a sacred spot that Allah gave us as a qibla, first qibla for us. But in Palestine, Muslims are not banned from praying. They can pray in their mosques. They have education institutions that they can teach their children about Islam. They have radios, TV, everything. The only problem is the political issue, it's a land issue. But in our country, the situation is beyond that. Yes, the land issue is similarity is there, but our deen is under attack. Our religion is under attack. People are being forced to renounce and to become murtad openly. Instead of calling Allah is the great, Allahu Akbar, they had to call Xi Jinping is great. And in human history, this kind of oppression has never happened. Yes, we read the Quran, we read the story of Bani Israel, Musa alayhi salam's story. We find that how Pharaoh used to oppress the people. All those oppressions which used to take place, all of them are found. You can add extra 100%. Many folds of the oppressions, types of oppression happen to our people. So I want to finish by urging our Muslim brothers and sisters around the world to make dua, to help out those who are oppressed, to take care of those people who have taken refuge in your countries. Be ansar for them, be helpers for them, like the Muslims of Medina were the helpers of the people who migrated from Mecca. And they migrated only for their religion. And our people only migrated, only did hijrah because of their religion only. Otherwise, they could have lived a comfortable life if they had accepted what Chinese government wanted from them, if they had become like one of them. And I want, because we are in the very special time of the month of Ramadan, we are entering into the last 10 days. I urge the scholars, Muslim scholars, the imams, the shuyukh, to sacrifice their little bit of their time and announce the final Friday prayer for the Friday prayer for the oppressed. And they make the khutbah especially about the oppressed ones, the Rohingyas Muslims, Palestinian Muslims, East Turkestani Muslims, and make collective dua, because we believe that the du'as are the most powerful weapons of the believers. We ask Almighty Allah subhanahu wa ta'ala to help us, to guide us, to keep us strong in our faith. And I appreciate again, I thank you for giving me this opportunity to speak to you and to the participants. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for enlightening us about the situation in East Turkestan. And as you said, we can't lose our hope, inshallah. Thank you so much for being with us. Thank you. Evet, şimdi inşallah Doğu Türkistan geleceği, gençlik ve gelecek hayalleri Abdülselam Tekman hocamıza sözü veriyoruz. Doğu Türkistan Yeni Nesil Harekat Başkanı. Hocam hoş geldiniz. Sesimi alabiliyor musunuz hocam? Hocam söz hakkı sizde, buyurun. Evet, hocamız herhalde sıkıntı yaşıyor ses. Herhalde. Hocam sesimizi alabiliyor musunuz?
Selamünaleyküm. Sesim geliyor mu? Sesiniz geliyor hocam. Gayet iyi geliyor. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sözü size bırakıyorum hocam. Buyurun. Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi. Bize de verilen mesele konu Doğu Türkistan gençlik ve gelecek hayalleri. Şimdi Doğu Türkistan gençliği dediğimiz zaman Doğu Türkistan'ın şu anki mevcut gençliğini gençliğinin durumunun pek de olmadığını artık ifade etmek zor değil. Yaşanan hadiseler önceki konuşmacılarımız tarafından yaşanan hadiseler önceki konuşmacılarımız tarafından iletildi. Sesim nasıl geliyor bu arada? Hocam sesiniz geliyor yalnız biraz kesik geliyor. Mikrofonu düzeltebilir misiniz? Düzeltme şansınız var mı hocam? Ben ses alamıyorum. Hocam mikrofonu düzeltme şansınız var mı? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam sesimiz geliyor mu? Aleykümselam. Evet, Abdülselam Teknoman hocamız herhalde bağlantı sıkıntısı yaşıyor. Biraz bekleyelim. Evet, Abdülselam hocam sesimiz geliyor mu? Ben sesinizi alıyorum da. Evet. Buyurun hocam. Benim sesim şu an iyi mi? Sesiniz iyi geliyor. O zaman ben konuma devam edeceğim. Sesim eğer seste bir sorun olursa şey yaparsınız. Tamamdır. Buyurun hocam. Tamam. Doğu Türkistan gençliği dediğimiz zaman gençliğin şu anki mevcut durumu herkese malum. Önceki konuşmacı hocalarımızın da Doğu Türkistan'ı anlattığı sunumlarında da anladığımız gibi Doğu Türkistan'daki hadise gençleri daha yoğun olarak kapsıyor. Bu bağlamda Doğu Türkistan içerisindeki gençlerin şu anki mevcut durumu hakkında çok iç açıcı ama Doğu Türkistan'ın dışında diasporadaki gençlik durumuna, gençlik teşkilatlarına ve gençlik hayallerine bir göz atacak olursak, diasporamız 1950'li yıllardan itibaren Doğu Türkistan'dan hicret ile oluşmaya başlamış vaziyette. 1949 Çin Komünist Partisi Doğu Türkistan'ı işgal ettikten sonra Doğu Türkistan'ın diaspora hadisesi, diaspora dava tarihi başlıyor ve ilk Türkiye'ye gelişler 1950'li yıllarda, 52 yıllarından başlayarak geliyor. Ve gelenlerin çoğunluğu tabii ki gençlerden oluşuyor. Derken bu gençlerin Türkiye bazı çalışmaları neticesinde İslam dünyası ve Doğu Türkistan'ın genel durumlarıyla ilgili dava harekatımız bu şekilde ilerliyor. İkinci nesil, üçüncü nesille gelindiği zaman Doğu Türkistan davasının daha da aktifleştiğini uluslararası arenada onu görebiliyoruz. Şu anki mevcut gençliğin, Doğu Türkistan gençliğinin yurt dışındaki çalışmalarına, yurt dışındaki çabalarına bakıldığı zaman Doğu Türkistan'ı görmemiş gençlerin bile, yani anneleri babaları hicret etmiş küçükken, onlar da Türkiye'de doğmuş ya da yurt dışında memleketlerinin haricinde Doğu Türkistan davasına olanını
ilerlemeden geçemeyeceğiz. Doğu Türkistan davasında olan çalışmalara fedakarlığı çok güzel bir şekilde ilerliyor ve bu gençlik hareketlerinin biri de şu anda mevcut bizim de bünyesinde olduğumuz Doğu Türkistan Yeni Nesil Gençlik Hareketi. Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi'nin oluşum sürecine bakıldığı zaman da gençlik harekatının, gençlerin Doğu Türkistan davasına eğiliminin iyi düzeyde ilerlediğini, güzel bir şekilde ilerlediğini kanıtlamak mümkün. Şimdi mevcut Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi ile Doğu Türkistan diasporasındaki gençlerin kıyasını yaptığımız zaman elbette ki yeterli derecede yeterli bir seviyeye ulaşmadığımızı net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Ama aynı zamanda gençlerin Doğu Türkistan davasına yöneldiğini son 3 yılda kimilerinin ihtiyari bir şekilde, kimilerinin durumların Doğu Türkistan'daki vaziyetin itmesi neticesinde şu günlerdeki bu vaziyete maruz kaldığını ve bu vaziyetten dolayı Doğu Türkistan davasına aktif bir şekilde vazife aldığını görebiliyoruz. Şimdi Doğu Türkistan diasporasındaki bu genç harekatın hayalleri, emelleri bizi daha çok ilgilendiren meseledir. Doğu Türkistan diasporasındaki gençlerin genelinde bir Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı hayali var. Doğu Türkistan'ın bağımsız bir Doğu Türkistan öykümüz hep var ve bu öykümüz 1933 Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti ile 1944 Doğu Türkistan Cumhuriyeti ile birlikte bize tekrar bizim hayalimizi, öykümüzü bize göstermiş olsa 1990'lı yıllardaki Barın cihadı, daha sonrası 1997 yıllarındaki Gulca harekatı, daha sonrası yurt dışında gerçekleştirilen diasporadaki dava çalışmalarımız Doğu Türkistan bağımsızlığı uğrunda verilen fedakarlığı bizlere gösteriyor. Doğu Türkistan bağımsızlığı hususunda gençlerimizin ortak bir hayalinin olduğu gibi bu koca bir Çin'i Doğu Türkistan'dan ihraç edip Doğu Türkistan'da kendini yöneten bir hakimiyeti inşa etmek çok da kolay bir hadise değil. Ki söylediği üzere yeryüzündeki en büyük, en zor mesele, en zor hadise insanın yapabileceği en zor iş devlet kurmak deniliyor. Eğer ki devlet kurmak insanın yapabileceği en büyük problem, en büyük iş ise onu tek insan yapmak, birkaç insanın yapması o kadar da kolay olmamalı. Bunun için bir bütünüyle İslam dünyasının tamamının harekete geçmesi elzemdir. Doğu Türkistan gibi İslam dünyasında yaklaşık 1000 senedir kale olmuş bir coğrafyadan. İşte Çin gibi düşmanı 1000 senedir Doğu Türkistan'dan geçirmeyerek Doğu Türkistan'da engel olarak, onların İslam dünyasında zarar vermesine engel olarak Doğu Türkistan'ı bir set olarak şu güne kadar ulaştırmış bir coğrafyayı, bir milletin yok olmasına İslam dünyası sessiz kalmamalı. Ki Doğu Türkistan'ı tamamıyla kendi coğrafyası olarak kendine ilhak ettiğini sanan Çinli şu günlerde Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Tacikistan'a göz dikmiş vaziyette. Çin akademisyenleri Kazakistan'ın Çin'e ilhakını şu anda akademik mecralarda yazıyorlar, çiziyorlar. Çaynı hadise Kırgızistan için, aynı hadise Tacikistan için geçerli. Borç siyaseti dediğimiz hadiseyle Kırgızistan'dan da Tacikistan'dan da Çin devleti tarafından toprak istendiğini biliyoruz. Bu şekilde Çin'in öyküsü olarak da bildiğimiz batıya açılma
örgüsü şu anda hızlı bir şekilde ilerliyor ve bu ilerlemeye bir dur diyen olmaz ise Türkistan coğrafyasının tamamını işgal ettikten sonra Çin'in amaçladığı şey sadece Türkistan ile yetinmek değil. Türkistan İslam dünyasına açılan bir kapıdır. Bir tarafımızda yarım milyara yakın Müslümanı barındıran Hindu yarı kıtası var. Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi yarım milyar yakın Müslümanın yaşadığı bir coğrafya. Oraya Çin'in akın etmesi muhtemeldir. Bir diğer tarafta yaklaşık 400 milyon civarında Türk'ün mevcut olduğu tahmin edilen Türk dünyası var. Ve Çin şu anda Türk dünyasına gözlerini dikmiş vaziyette. Buralardan geçtiği takdirde Kafkasya ve Orta Doğu coğrafyası Çin'in işgal gayesi olarak gözler önüne gelecek. Bu bağlamda Doğu Türkistan'a verilen, Doğu Türkistan'ın bağımsız kalması, Doğu Türkistan'ın mevcut konumunda oradaki Doğu Türkistanlılar tarafından yönetiliyor olarak kalmasına destek olmak sadece ve sadece Doğu Türkistan'a destek olmak değil, aynı zamanda tamamen İslam alemine, İslam dünyasının bütününe destek olmaktır. Bu bağlamdan bakıldığı zaman Doğu Türkistan gençlerinin İslam dünyası gençlerinden umduğu şey sadece zulme sessiz kalmamak değil. Orada Doğu Türkistan'da Doğu Türkistanlıların yönettiği bir devlet kurulması uğrunda İslam dünyası gençliğinin hep beraberce katkıda bulunması. O katkı sadece Doğu Türkistan için değil, demin de bahsettiğimiz gibi tamamen İslam dünyasının sağlığı için, bekası için elzem bir adımdır. Bu bağlamdan bakıldığı zaman tabii ki Çin'in süper gücü olması, Çin'in ekonomik gücü ve diğer güçlerinin farklı hayal kurarken biz bir öykünün peşinde giderken düşmanımızı tanımamazlık etmeyeceğiz zaten. Ama biz iman edenler olarak Firavun'u suyla boğan Rabbimizin, Nemrud'u bir tane sinek ile yok eden Rabbimizin hala varlığına inanıyoruz. Allah Firavun'un döneminde vardı, Nemrut döneminde vardı, Çin döneminde de var. Biz bu imanın üzerindeyiz. İslam dünyası gençliği olarak biz bunu inanıyoruz. Madem ki buna inanıyoruz, Allah'ın varlığına inanıyoruz, Allah'ın zulmü abad edeceğine inanıyoruz. O zaman bizim bir adımımıza Allah 1000 muzafferiyet verecektir. Allah'ın vaadi bize bunu gerektirir. Bu bağlamda İslam dünyası gençliği maalesef ki şu günlerde Doğu Türkistan meselesine hassasiyeti yeteri kadar değil. Yeterli düzeyde değil. Ama düzelecek, daha da iyileşecek. İşte Genç İDSB gibi diğer İslami sivil toplum kuruluşları, Müslüman sivil toplum kuruluşların daha da Doğu Türkistan hususiyetinde hassasiyet göstereceğine imanımız var. Biz o iman üzerine hareket ediyoruz ve bu formu oluştururken, bu online görüşmeyi tertip ederken de o imanla hareket ediyoruz. Bu bağlamda benim somut olarak takdim edeceğim bazı fikirlerim var. Ya da bizim kurum adına takdim edebileceğim bazı fikirlerimiz var. İslam dünyası genelindeki genç STK'ların Doğu Türkistan için sürekli çalışma yapan bir platforma ihtiyacımız var. Yani sadece belirli bir gündem uğruna değil. Doğu Türkistan'daki hadiseyi sürekli takip eden, İslam dünyasına sürekli olarak servis eden ve İslam dünyasından sürekli bu bekleyen tepki göstermesi için uğraş veren bir platforma ihtiyacımız var.
Bunun bünyesinde tabii ki Genç İDSB olarak sizlerin katılacağınıza ve Genç İDSB'ye üye olan gençlik teşkilatlarının da katkı göstereceğine eminim. Bu şekilde bir Doğu Türkistan Gençlik Platformu gibi bir platformun oluşturulması ve İslam dünyası genelinde Doğu Türkistan'la ilgili çalışmaların daha yoğun olarak devam etmesi bizim somut olarak yapabileceğimiz en mühim hadiselerden biridir. Bu bağlamda biz Doğu Türkistan gençliğinin beklentisi olarak ilk adımda bunu yapabiliriz. Bunun yanı sıra tabii ki bu pandemi sürecinden sonra gençlik teşkilatlarıyla çok sıkı bir şekilde irtibatlarımızın olması, çok sıkı bir şekilde beraberliğimizin olması, dayanışma içerisinde Doğu Türkistan uğruna çeşitli faaliyetler, etkinlikler, akademik etkinlikler olur. Onun dışında seminer tarzı çalışmalarımız olur, makale çalışmalarımız olur, tez hususunda, tez statüsünde çalışmalarımız olur ve bu şekilde Doğu Türkistan meselemizin sadece ve sadece bir avuç Doğu Türkistanlı'nın meselesi olmaktan çıkarıp bir ümmet davası meselesine dönüştürmek artık her birimizin üzerine düşen bir farzdır. Sadece yani Doğu Türkistan'a destek olalım sebep şeyinde değil. Doğu Türkistan'a sahiplenmek, Doğu Türkistan davası uğruna hizmet vermek artık her bir Müslüman, özellikle her bir Müslüman gencin üzerine düşmüş bir farzdır. Çünkü oradaki Doğu Türkistan'daki kardeşlerinizin sizlerin üzerinde hakları var. Bu haklarımızı Doğu Türkistanlı olarak haklarımızı talep etmekte bizim en doğal hakkımızdır. Bu bağlamda ilk etapta yapabileceğimiz şey Doğu Türkistan Platformu adında İslam dünyasındaki gençlik STK'larından oluşan bir platform için acilen çalışmaya başlamamızı talep ediyorum. Bunun yanı sıra ziyaretler, görüşmeler ve çeşitli platformlarda, çeşitli şekillerde Doğu Türkistan için farkındalık çalışmalarının yapılması. Ki Doğu Türkistan'daki şu günlerde yaşanan hadiseler işte Amerika'nın, İngiltere'nin, Hollanda'nın, Kanada'nın davası değil. Ama onlar çıktı dedi ki Doğu Türkistan'da yaşanan hadise soykırımdır dedi. Resmi düzeyde diyorlar. Resmi devlet bazında, parlamento bazında özellikle Kanada, İngiltere ve Hollanda parlamentodan çıkıp diyorlar ki Doğu Türkistan'da yaşanan soykırımdır. Onların parlamentosu bunu söylerken İslam dünyasından biz hükümetlerden belki bekleyemeyiz Türkiye dışında öyle bir adımı. Türkiye hükümeti dışında başka hükümetlerden öyle bir adım bekleyemeyiz belki. Belki bazı ülkeler vardır istisna yine ama çoğunluk olarak biz öyle bir hadiseyi bekleyemeyiz. Ama bizim beklentimiz gençlik STK'ları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının Doğu Türkistan'da yaşananlarla ilgili bir ses çıkarmaları. Ses çıkarken sadece bir kereliğe mahsus değil. Sadece belirli bir gündem için değil. Doğu Türkistan'ın bağımsızlığına kadar hep destek verici mahiyette kalıcı çalışmalar. Bizim beklediğimiz, umut ettiğimiz, talep ettiğimiz budur. Yoksa bir kere seminer düzenlemek, 2 kere konferans yapmak ya da bir yürüyüş katılmak bu yeterli değil. Bu yapılmalı. Buna küçümseyecek bir durumda değiliz. Bunların tamamı yapılmalı. Ama bunlarla birlikte kalıcı bir şekilde Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için tüm sahalarda, tüm alanlarda İslam dünyasının tamamından görev alacak kardeşlerimize ihtiyacımız var. Benim bu husustaki
konuşacaklarımı özetleyeceksek kısa bir şekilde Doğu Türkistan'ın gençliği, Doğu Türkistan içerisindeki gençler, özellikle Z kuşağı dediğimiz gençler şu anda Çinlileşmiş vaziyette. %70'i, %80'i Çinleşmiş vaziyette. Çin dilini olmalı, zaten ona bir itirazımız yok ama Çin kültürünü benimsemiş, kendisini Çinli olarak kabul etmiş bir gençlik Doğu Türkistan içerisinde mevcut. Ne yazık ki. Biz Doğu Türkistan'ın bağımsızlığından sonra dahi orada çok yoğun çalışma yapacağız. Çünkü bir milletin kimliği şu anda elinden alınmak üzere ve gençlere yönelik bu çalışma yapıldı bile. Z kuşağında Çince bilmeyen neredeyse yok. Bunun yanı sıra Çince konuşmayan, Uygurca'mıza bakıyoruz. Doğu Türkistan'daki sosyal medyaya bakıyoruz. 10 Uygurca'nın içerisinde 4 tane Çince kelime var. Karma bir lisan ortaya çıkıyor şu anda. Ve bunlar normal yaşantı içerisinde olan bitenler. Ben hapislerden, işte kamplardan, onlardan bahsetmiyorum bile. Normal yaşantısına devam eden halk içerisinde kendi hüviyetini kaybetme doğrultusunda hareketler maalesef ki var. Burada bizim çok acil çalışmalar dizisinin gerçekleşmesi için uğraş vermemiz gerekiyor. Bu bağlamda kalıcı çalışmalar dediğimizde işte Doğu Türkistan'ın kültürünün korunması, dilinin korunması, Doğu Türkistan'daki İslamiyet'in korunması adına yaşadığımız ülkelerde kendimizin coğrafyamızda ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası statüsü olan kurumlarda Doğu Türkistan'ın faciasını artık çok gür seslerle gündeme getirmemiz ve Doğu Türkistan'da yaşanan hadiselerin acilen derhal bitirilmesi, derhal son bulması için gençlik hareketlerinin gerekiyorsa meydana dökülmeleri, gerekiyorsa sosyal medyada, gerekiyorsa diğer mecralarda, gerek Çin malları boykot hususunda tüm alanlarda aktif olarak görev alması bizim talebimiz ve hakkımızdır diyorum. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu forumumuzdan sonra da ilk adım olarak Doğu Türkistan Gençlik Platformu'nu gerçeğe dönüştürmeyi hedeflediğimizi tekrardan hatırlatıyoruz. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Hocam sözlerinizden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz de teşekkür ederiz. Bizim temennimiz budur inşallah. Şu an sözü Genç İDSB Genel Başkanı Serdar Bayram'a devrediyorum. Sesim geliyor sanırım. Abdülselam Başkanım, ağzınıza sağlık. Rabbim razı olsun. İşin şimdi bizim adımıza en üzücü tarafında, yani kapanış kısmındayız. Elhamdülillah güzel bir vakit geçirdik. Yaklaşık tam 4 saatlik canlı yayın yapmışız. Hem Genç İDSB hem de Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Facebook sayfalarından, YouTube kanallarından aynı anda eş zamanlı canlı yayınlarımız oldu. Ama bu burada bitmedi. Bu burada bitmeyecekti Allah'ın izniyle. Biz daha önceki programlarımızda Abdülselam Başkanım'la Doğu Türkistan'a dair bir UGB yapma hayalini kuruyorduk. Şartlar gereği bunu ne yazık ki online ortamda yaptık ama şuna inanıyoruz. İnşallah en yakın zamanda yerinde, bizzat belki bir Kaşgar'da, belki Hote'de ama müsait bir alanda Özgür Doğu Türkistan'da bu buluşmamızı gerçekleştireceğiz. İnşallah. Müslümanlar olarak bize ümit var olmak farz kılınmış. Dolayısıyla biz daima iyimser ve ümit var olarak yolumuza devam edeceğiz.
Bugünkü programımızın sonuna geldik. Ben rejideki arkadaşlarımı daha sonra bağlayacağım. Her ne kadar ekranda siz bir iki kişi görseniz de hem Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi'nden hem de Genç İDSB ekibimizden arkadaşlarımız daima arka planda çalıştı. Ben onların da kameralarını açmalarını rica edeceğim. Bir toplu aile fotoğrafı alalım, gelenek olduğu üzere. İnşallah programımız bu akşam 21.30'da yine aynı şekilde YouTube'dan ve Facebook'tan ezgi dinletileriyle devam edecek. Allah nasip ederse de yarın gün içerisinde duyurusunu yapacağımız bir bilgi yarışmamız olacak. Hem bugün konuşmacılarımızın bahsettiği konular üzerinden böyle köşe notu aldığımız bilgileri hem de Doğu Türkistan üzerine malumat verebilecek içerikleri size bilgi yarışması olsun diye hazırladık. Sonunda da Allah nasip ederse Doğu Türkistan bizim adını verdiğimiz bir hediye paketimiz var. Onu da zaten sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz içeriğini öğrenirsiniz. Tekrar edeyim, bu akşam Allah nasip ederse ezgi gecemiz olacak 21.30'da canlı yayında. Yarın da bilgi yarışmamız olacak. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. YouTube'da, Facebook'ta veya her nereden bizi dinliyorsanız, izliyorsanız. Abdüselam Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonu birlikte yürüttüğümüz, organize ettiğimiz için ben şeref duydum. Çok güzel bir ifadede bulunmuşsunuz abi. Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali. Bizim gayretimiz de budur. Keşke bir karınca olabilsek. İnşallah olabileceğiz de. Ben müsaadenle rejideki arkadaşlarımı da yayına alıp bir fotoğraf alacağım. Müsait arkadaşlarımızın da almasını rica edeceğim. Şöyle Abdülfatih İsmail kardeşimi aldım. Fatih seni de alalım. İlyas, Abdullah Arman müsaitsen sen de alalım. Şamil bugün ana moderatörümüzdü. Olağanüstü bir iş çıkardı. Aynı İlyas ve Cevdet gibi. Fatih ve İsmail hocam arka planda bizim yazılarımızı, alt yazıları, gördüğünüz bütün detayları paylaşan ekipti. Tek tek notlar da alındı. Şöyle Abdullah Arman kardeşim o da kamerasını açarsa. Ekibimiz de sizleri selamlasın diye böyle bir paylaşımda bulunalım istedik. İnşallah Rabbim daha nice programlarda bir araya gelmeyi nasip etsin. Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi ve Genç İDSB olarak programın sonunda vardığımız sonuç Allah nasip ederse her program UGB'de olduğu gibi bir bildiridir. Başkanım da bize Doğu Türkistan Gençlik Platformu'nun kurulması yönünde bir ricada bulundu. Biz buna emir telakki ediyoruz. Bildirimimizin de temelinde bu Doğu Türkistan Gençlik Platformu kurulmasını inşallah deklare etmiş olalım. Bu anlamda elimizden geldiğince bu davayı ümmetin nasılsa bir Filistin, Keşmir, Arakan, Yemen bizim sorunumuz ise Doğu Türkistan'ı da bizzat ümmet gençliğinin meselesi yapmak bize düşen görev, üzerimize farz. Rabbim cümlenizden razı olsun. Esen kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar olsun, hayırlı iftarlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.